sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile seni bekledim, bütün gece kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile aslında zamansız oldu bu gidiş. Aslında karşıma çıkman hataydı. Yağmurdun yanlış girdim. Allah.
Herkese selamlar, sevgiler. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyim. Biraz ışığımı açayım, ışığım kapanmasın, evet. Keyifler nasıl? Bakıyorum bugün günlerden 11.1.2026. Sevgili arkadaşlar, sezona girdik. Sezona girmenin ötesinde de artık sezonun içindeyiz ve yolculuğumuz başladı. Hatta 2026'nın ikinci haftası. Özgün, 2026 biterken ne düşünüyorsun demeyeceğim. Fakat 2026'nın ilk haftası geçildikten sonra neler düşünüyorsun? Hoş geldin Gizem, Özgüncüm, ikiniz de. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tabii ki. Buyurun efendim. Özgüncüm, senle başlayalım bugün. Tamamdır hocam. Yani bugün işte 11.1 yani şeye baktığımız zaman işte eğer sayıların anlamlarına Numerolojik falan inanıyorsanız Evet. yeni başlangıçlar, önümüze çıkan yeni fırsatlar demek 1.1.1. Evet. O yüzden de buradan manifest tutalım 1.1.1 diyelim. İnşallah işte bu sayıların anlamıyla oradan gelen enerjiyle yeni başlangıçlar, İnşallah. yeni fırsatlar önümüze çıksın diyelim. Gizemciğim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Çok şükür. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Günlerdir böyle bir hava sıcak, bir soğuk, bir hava sıcak, bir soğuk. Yağmurlar vesaireler, hatta fırtınalar. Bayağı tehlikeli fırtınalar da geçti. Bugün ilk defa İzmir'de böyle birazcık bir güneş falan çıktı Özgün. Biz sevindirik olduk Evet. yani hakikaten. Tabii yağmura da ihtiyaç var. Hani Melisa'ya bazen diyorum ki hani baba diyor yağmur yağıyor falan filan, ya kızım hani yağacak diyorum, başka çare yok, bu göller nasıl olacak başka türlü, iyi ki yağıyor diyoruz. Birazcık da fazla sürdüğü zaman bu sefer böyle bir hafif böyle bir depresif mod, iç kararması falan gibi şeyler de başlıyor. Ama işte bunun arası yok. İnsanoğlu hiçbir şeye doymayan bir varlık. Sen Tokat'tasın. Tokat'ta havalar nasıl? Ama hocam geçen haftaki kadar soğuk değil ama bol bol yağmur bizde de var. Evet. Yine kar gelecekmiş öyle diyorlar ama önceki kadar soğuk olmayacakmış. Özgün, bir sürpriz yapsak da şöyle Gizem'in yanına Tokat'a gitsek ya. Ne yangın yeri olur değil mi? Vallahi çok iyi olurdu Ya. hocam. Yıllardır davet ediyorum biliyorsunuz. Hazır Gizem oradayken şöyle bir senle bir kaçsak mı bir anda ya? Şok. Sürpriz. Tamam hocam. Ben de İzmir'e gelebilirim. Siz Vallahi. de Denizli'den geçin. Tokat fırtınası. Hakikaten yeter artık. Programın Seve adı, seve kabul şey, ederiz hocam. tabii projenin adı da bu. Yeter artık. Tamam, bunu bir köşeye yazıyoruz. Bak, bunu bir gaz olarak ben köşede tutuyorum yani şu anda. Hocam Evet. bekliyorum, ben sizi hep davet ettim biliyorsunuz. İnşallah, sağ ol Gizemcim, sağ ol. Özgüncüm, müzik dünyasında bu hafta neler oldu diyeceğim de bu hafta müzikten başka her şey oldu ya. Baktım da Neler oldu? felaket yani, her yerde başka bir kaos, her yerde başka bir sürü şey ve çok üzüldüğümüz şeyler. İşte İran'dan dünyanın birçok yerine kadar yani hiç haber alınamıyor İran'dan. Çok üzülüyorum. Hiçbir şeyden haber alınamıyor. Yani internet tamamen kapalı. İnsanlar ne yapıyorlar? Sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Müzisyenler var, şarkıcılar var. Hani ne diyeyim? İnşallah her şey yolunda. Onlar için mutluluk verici şekilde sonuçlanır. Bir şekilde bu kaos güzel bir şeye varır diye umut ediyorum. Bu arada Rota hazır da burada. Rota abi, sen düşmüşsün dağdan, hayırdır, iyisin inşallah ya. Özgüncüm, neler oldu müzik dünyasında? Haydi sendeyiz. Yani dünyadan mı başlayalım hocam? Bence dünyadan başlayalım. Dünyadan başlayalım. Yani bu haftanın konusu yani çok yeni bir konu olduğu için 9 Ocak'ta. Şimdi Twitter, yani şu anki adıyla X platformunun uzun dönemdir süren, yaklaşık 3 yıldır süren bir telif sıkıntısı vardı. Amerika'da müzik yapımcıları meslek birliği ile X arasında bir telif savaşı vardı. Dünyada şu anda telif konusunda müzik kaldırmayan ve telif ödemeyen tek sosyal medya platformu X. Allah Allah. Şimdi bu, evet. Ne güzel Bundan hayat. dolayı da bir telif ödenmediği için Hı. bu konuda bir davalaşma süreçleri oldu. Avukatların işte uzlaştırma süreçleri falan oldu. Hı hı. 9 Ocak günü Texas Federal Mahkemesi'ne Elon Musk bir dava açtı. Dünyanın en büyük 18 müzik yapımcısı ve aynı zamanda da işte bu Amerikan Ulusal Müzik Yapımcıları Meslek Birliği'ni dava etti. Olay da şu. Dedi ki bu 18 firmayla meslek birliği bir araya gelerek bana telif alma üzerinden baskı kurmaya çalışıyorlar. Allah Allah. Ama diyor bu davada diyor ben anayasa, yani benim anayasada diyor şarkıcılarla ya da
bireysel müzik yapımcılarıyla birebir anlaşma yapma hakkım var diyor. Onlar beni dava ederek benim diyor X'in antitrust politikasına ve aynı zamanda da Amerikan çıkarlarına, çünkü benim dünyayla rekabetim var, bana telifle profil kapattırarak ya da video ses kayıtlarını sildirerek benim diyor rekabet etmemi engelliyor ve benim reklam gelirlerimi düşürüyor diyor. Bu da diyor bir devlet problemidir. Ben federal mahkemeden bu konunun çözülmesi için dava açıyorum dedi. Elon Musk açtı. Şimdi ters yani. Bizzat açtı. Bana telif atmayın davası. Çok iyi. Evet. Şimdi müzik meslek birliği de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki zaten X yıllardır lisans ödemeyerek, telif ödemeyerek ve telifleri kaldırmayarak telifli ürünleri yasa dışı bir işlem yapıyordu. Şimdi bunu yasal yollarla üzerine örtmeye çalışıyor diyor böyle bir davayla. Ama mahkemede diyor ki aslında Elon Musk haklı diyor. Çünkü siz diyor baskı kurmuşsunuz. Tüm telif gelirlerini tek bir meslek birliğinde toplayıp direkt en yüksek fiyatlandırmayla lisans parası ücreti isteyip bireysel olarak belki de diyor sanatçılar ve yapım birlikleri bireysel olarak Elon Musk'a diyor bu X'te ya da Twitter'da şarkılarını yayınlatmak isteyebilir diyor. Ama meslek birliği hayır dediği anda bu lisans ücreti ödetecek dediği anda siz onu engelliyorsunuz diyor. Bu yüzden de davayı kabul etti. Şimdi dünyada da bir etik problemi ortaya çıktı. Ne gibi bir şey? Ki, nereye varacak? Müzik sanatçı ve yapımcıya ait bir değer midir? Yoksa ticari bir ürün müdür? Bir içerik midir? Yani bir içerik olarak mı değerlendireceğiz, bir sanatsal ürün olarak mı değerlendireceğiz diye tüm dünyada şimdi konuşulmaya başlandı. Ama Elon Musk artık bir telif savaşını başlatmış oldu. Ve bunu federal mahkemeye götürerek en üst düzeyden, yani tamamıyla ülke çıkarlarına zarar veriyor. Bizi dünyada Amerikan sosyal medya platformlarını küçük düşürüyor diyerek mahkemeye gittiği için de bu bir ulusal probleme dönüştü. Şimdi peki bunun sonucunda ne bekliyor Elon Musk? Telif atılmasın mı bekliyor? Şunu diyor hocam, Elon Musk'ın mahkemeden istediği şey şu. Diyor ki, bana bu yapımcılar bir araya gelip sanatçılar adına benimle direkt böyle tek kişi iletişime geçmesin. Ben tek tek şişirilmemiş izlenme ve dinlenme oranlarını da esas alarak diyor. Herkese ayrı ayrı telif pazarlığı yapayım diyor. Ve lisans ücretleri bu kadar şişik olmayınca da ben diyor yani daha ödenebilir miktarlarda bir ödeme yapayım diyor ve bu da beni diyor işleyişimi, X'in, Twitter'ın işleyişini etkilemesin. Allah Allah. Çünkü şu anda diyor bana komplo kuruyorlar, baskı yapıyorlar, müzik yayınlatmıyorlar diyor platformda. Ama belki de sanatçı istiyor diyor, belki de eser sahibi istiyor ama ben buna diyor ulaşamıyorum. O yüzden de aslında aradan bu Türkiye'deki MSG ve MESAM gibi bir platformları aynı Türkiye'de olduğu gibi aradan çıkarıp sanatçıya ulaşmak istiyor. Bir saniye. Şimdi olay tamamen değişti. Yani telif olayına şöyle çok acayip bir taraftan giriyor. Diyor ki ben niye telif kurumlarına para ödüyorum saçma sapan diyor. Herkes için. Ben diyor madem diyor herkesin diyor izlenmelerini baz alayım ve buradaki şahıslarla ben telif anlaşması yapayım diyor. Evet ve sanatçının değerine göre ben farklı fiyat politikalarıyla telif ödeyeyim diyor. Yani bunlar diyor, kartelleşiyor diyor. Bir araya gelip diyor bir kartel kuruyorlar diyor. Şimdi bu çok acayip. Bir kişiyle anlaşamayınca da diyor şarkıları yayınlayamıyorum diyor. Çok acayip. Bu ilginç bir şey bak. Bu işte birazcık benim bu konularda fikirlerim vardı. Doğa falan bu arada bir link atmışsın. O linki bulamadım. Özgüncüm sen bakar mısın bir ara? Bu bütün yani ben böyle bir şey bekliyorum gelecek dönemde. Yani şu telif mevzusunu zaten ileride tamamen çözüleceğini düşünüyorum. Yani bu telif denen şey bence şimdi tabii bunu söylediğim zaman herkes bana kızacak. Diyecek ki efendim nasıl olur hani insanların telif haklarıyla geçinen var, bundan para elde eden var. Tamam, okey, bunu anlıyorum. Sıkıntı yok ama bir noktada acaba bu telif dediğimiz şey çok mu önüne geçti müziğin? Yani biraz fazla mı abartıldı? Yani halk müziği şarkısını kimse söyleyemiyor abi sosyal medyada. Yani şimdi eskiden sokakta söylemek, mekanda söylemek değerliydi. Şimdi öyle bir şey yok ki.
Yani her yerde elinde kamerası olan çekim yapıp bunu bu şekilde yayıyor. Yani bu şekilde tanıtıyor parçalarını. Başka bir yol var mı? Bildiğiniz bir yol görüyor musunuz siz? Hani bir şarkıcı bir türküsünü söylerken nasıl duyurabilir kendini? Böyle duyuruyor. Bu kadar sosyal medya üzerine kurulu bir sistemin içinde yok efendim ben bunu yayınlatmıyorum. Ödesin parasını da alsın şarkısını dediğin zaman herkese. Zaten bence bu da adil değil. Neden olduğunu söyleyeyim Özgün. A sınıf bir şarkıcı da şarkını okumak isteyebilir. B sınıfta okumayabilir. Tanınırlık bakımından sınıflandırıyorum. Abi hiç tanınmamış bir konservatuvar öğrencisi de söylemek isteyebilir. Evinde okuyan adam da söylemek isteyebilir. O zaman bu besteyi yapan kişi neye göre şarkısını sokağa çıkarıyor? Kimin dinlemesini istiyor? O zaman buna göre premium bir içeriğe dönüştürüyor kendi yaptığı içeriği, anladın mı? Hani kime hitap ediyor? Burada da bir çelişki oluşmuyor mu? Ya sen mesela diyorsun ki şuna şu kadara, bunu bu kadara, bunu bu kadara veriyorum. Veya herkese bu kadara veriyorum veya kimseye vermiyorum dediğin andan itibaren yani o zaman bu müziği kimin için yapıyorsun sorusunu da sormazlar mı adama? Bu karşılıklı bir çelişki değil mi sizce, burada bir soru işareti yok mu? Bu benim fikrim tabii ki. Şahsi fikirlerimi söylüyorum. O nedenle bunun çözümünde Elon Musk henüz tam bunu çözmese de aslında şahıslaştırmaya giderek çok benzer bir şeyin kapısını açmaya başlıyor gibi gelmeye başladı bana. Yani diyor ki ben niye bir şeyle muhatap oluyorum? Madem öyle ben şahsın kendisiyle muhatap olayım. Çünkü karşımdaki A sınıfta olabilir, B sınıfta olabilir, C sınıfta olabilir değil mi? Mesela Rıza Tamer bir şarkıyla çıktı, doğru değil mi Özgün? Evet. Şimdi Rıza Tamer çıktığı gün kimse tanımıyordu. Normal şartlarda MESAM'ın alacağı veya X bir telif şirketinin alacağı izlenme üzerinden değil mi? Diyor ki aslında Elon Musk. Bu adam diyor eğer asıl bir prime şarkıcı kadar ünlendiyse o zaman ben bununla farklı bir anlaşma yapabilirim diyor. Şarkıcının yararına mı zararına mı bu? Tabii. Belki de Rıza Tamer yayınlanmasını istiyor şarkılarının. Belki de işte analiz edilmesini istiyor diyelim mesela. Kişiselleştirelim bizim kanalı özellikle. Doğru. Yapalım. Belki de analiz yapılmasını istiyor fakat bağlı bulunduğu Türkiye'deki iki meslek bilinden biri diyor ki hayır. İşte Emre Yücelen'le anlaşma yapmadık. Telif anlaşması. Yani aslında Bu da belki sanatçı belki istemiyor. yani sanatçı istiyor, istemiyor. Yani aslında meslek birlikleri sanatçıları Yani etik. tavrına göre davranıyor çoğunlukla. Sanatçılar bunu istiyorlar. Ama burada şahıslaştırmak çok ilginç fikir. Bak bunun sonucunu merak ediyorum. Takip ediyorum. Takip edeceğim bunu daha doğrusu. Evet. Evet bunu Dava detaylandıralım. yeni başladı ama büyük ihtimalle biraz uzun sürecek bir dava gibi gözüküyor. Amerikan federal yargı sistemi biraz farklı izliyor. Tamam. Bayağı çünkü savunma da alacak, şey de alacak ve önümüzdeki yıllarda bu konu çözüme kavuşur. İnşallah. Bu arada çocuklar çok hastayım. Yani günlerdir hala böyle burnum, buralarım, her yerim dolu. Kusura bakmayın. Hafif de böyle kafada gidik şekildeyim biraz. Çünkü geceden böyle uyuyorsun, uyanıyorsun, ağzım kapalı, boğazlarım yanıyor böyle, anladınız yani birazcık böyle dağılmış durumdayım. O nedenle hafif de saçmalayabilirim bugün. İdare edin beni yani, anladınız mı? Siz de idare edin. Peki geliyorum diyorum. Mesela 19 yaşındayım, kısa bir süre önce beste yapmaya başladım, izlerseniz çok mutlu olurum. O nasıl link? İlknur Hüseyin lütfen linkini düzgün at. Özgün ben okuyamıyorum o linki, gördün mü? Bu arada Doğan'ın bir şeyi vardı, onu da okuyamadım. Neyse ben alabildiğimi alıyorum şimdi. Ben Çocuklar. bol link astılar, ben Doğan'ın linkini de bulamadım. Ben de bulamadım. Hızlı gidiyor. Evet lütfen bazı şeyleri tekrar atın. Lütfen rica ediyorum. Olmayanı tekrar toplamaya çalışırız. Ben bayağı aldım şimdi. Bunların bir kısmını yaparım, bir kısmını yapamam. Sonra hani bir kadar saat bekledik niye yapmadın demeyin. Çünkü ben gelenleri aldım şimdi. Tamam mı? Topluyorum. Kirivata da aldım Tamam. hocam linki. Çok teşekkür ederim. Bugün bu arada bir konuğumuz da olacak. Muhtemelen olabilir ya da öyle diyelim. Olma ihtimali var. İsmini vermeyelim o zaman. Ama konumuz olma ihtimali var. Güzel bir konuğumuz. Ay benim sesim böyle de o kadar çabuk yoruluyor ki. Bittim. Enerjim bitti vallahi 2 dakikada. İnşallah götürebilirim bugün yayını. Hani nerede tak orada bırak yaparız bir noktada. Yapacak bir şey yok. Tamam, piyanomu da açtım. Şöyle baştan başlayayım. Ya sizle bir şey paylaşacağım. Yayının başında şimdi şuradan girelim. Bence çok keyifli olacak. Gelin bu yayını birazcık da şu moda sokalım. Abi çok altın şarkılar var ya çocuklar. Kimsenin bilmediği altın şarkılar. Ve çok üzülüyorum biliyor musunuz? Kimse, tabii ki dinleyicisi var. Tabii ki bileni var. Yani kimsenin bilmediği, hatta şöyle bir şey de vardır ya Özgün. Ya bu şarkıyı herkes bilmesin dersin ya.
Bilir misin o duyguyu? Evet. Bu şarkıyı evet. sadece ben bileyim çünkü o kadar bana özel ki dersin. Herkes bilmesin ya. Çünkü herkes bildiği zaman da anlamı kalmıyormuş gibi gelir. Abi mesela karşılaştım geçen Rehber grubunun Ruh isimli bir şarkısı. Ya lütfen sevgili arkadaşlar, böyle sizin için altın değerinde aman ben bileyim kimse bilmesin dediğiniz hangi şarkılar var yazsanıza. Çok merak ediyorum biliyor musunuz? Şu şarkının güzelliğine bakın ya. Ya muhteşem abi, muhteşem ya. Bunu da yayınlamış. Sözlere bak yani. Kısa. Sözlere bak. Türk günlerinden bir gün sabah 5, dilimde bir şarkı nasılsa belir. Ben deniz şekerlerin oğluyum, cebimde güneş. Ya nefis ya. Duygusu o kadar derin, o kadar tatlı ki. Misal düşmemiş bir kar tanesi. Kar tanesi. Çok orijinal bir tenor renk bu arada. Aslında normalde hani dinlediğiniz zaman böyle Ümit Sayın'ın rengi vardır ya eski. Çok güzel bir tenor renk. Çok yumuşak, çok... Fakat işte mesele burada hikaye ne? Böyle bir sesiniz var ama bu mesela bu sese her şarkıyı söylettiğiniz zaman aynı güzellik çıkmaz. Bu sefer de şöyle bir duyguya kapılır bu sesteki insanlar. Ya ben hani iyi şarkı söylüyorum ama her şeyi söyleyemiyorum. Ama işte kendi bestesini yapıp bir de söylediği zaman... Varsa uykuda bir köy hanesi, İçim ihtiyar savaş gazisi. Aa! Nehir donlar, hamamlar, kömbe, saraylar. Sahibi olduğum her şey rüyalar. Yani böyle özgün şey vardır ya, bak anlatayım da yani çok fena hislendiğim duygu şu. Evden çıkarken mesela sen sabah erken işe gitmek için evden çıkıyorsundur. Ama sevgilin yatakta daha henüz uyuyordur ve çok derin bir uykudadır. Hani üşümesin diye üstünü örtüp çıkarsın ya evden. Abi parçanın duygusu bu değil mi ya? Acayip bir hissi var yani. Herkesin doyduğu bir çıkma ekmek senin de. Çok acayip ya. Buz gibi yani. Müthiş. Rehber ruh. Ben buna 1 diyorum. Sizde ne var? Ne zaman gitti tren, kesme şeker. Bak neler yazıyorlar. Ay bayıldım. Özgün biraz takılacağım şimdi ben bunlara. Ne zaman gitti tren? Bak, kaç senelik şarkı. Eskiden şarkılar daha içsel değil miydi ya? Kendinin değil miydi şarkılar? Yani hedefsiz değil miydi ya? Uzundur ömür, meraklanma, mühimdir yalnızlık, Of. telaşlanma. Saatler geri, yavaşlama, sayfalar sarı, bir zamanlar genç olsan da. İçsel, güzel. Hepsini dinleyemiyorum. Hepsinin altında telifler var. Karambol Kaplumbağa. Bak en azından bu şarkıların adlarını yazayım. Kısa kısa bakalım hepsine. Sonra telif yuvasına çevirmeyelim kanalı. Karambol Kaplumbağa. Çünkü bunlar hep albümde yayınlanmış ve... Sadece bundandır gözlerimdeki boş bakışlar, düşlerimden akan benim. Ya bir de Özgün yayın öncesinde de seninle konuştum ya. Ya bu insanlar, Harun Elki yalan olsa da Allah neler yazıyorlar ya. Ah be abi. Herkesin kendi şarkısı değil mi? Hani kimseyle paylaşmak istemediği o korktuğu şarkı. Bak Emre Nalbantoğlu Kayık. Bir kaplumbağa karşısında dünya. Yani mesela üzüldüğüm şeylerden biri şu. Bu şarkılar abi mesela bir sürü şarkı çıkmış. O şarkılar kendilerini bir türlü tam gösterememiş.
Tamam mı? Tam olarak aradığı kitleye bir türlü ulaşmayı bulamamış. Ama o kadar kıymetli ve değerli ki hala. O kadar güzel ki. Ve ya bir noktadan sonra da mesela o müzik yapan insanlar bu ulaşamama sonrasında küsmüş abi. Bırakmış. Ya çok acı değil mi ya? Ya hikayesi de çok kırık değil mi yani? Bana öyle geliyor abi. Mesela şimdi merak ediyorum. Bak bir tane Harun Erki Yalan da. Hocam. Buyur Özgün. Ya şeyden bir öneri gelmiş. Ne? Real birisinden. Bunu şu an diyor şey mi yapsak, listelesek mi diyor, liste mi yapsak? Aa çok canavarsınız ya. Hadi bir liste yapalım beraber. Bombasınız siz ya. Nerede yapayım bu listeyi? YouTube mu Spotify'da mı yapayım? Çok iyi kafa. Bak ne güzel kafa. Nerede yapayım bu listeyi abi? Bizim kanalda yapayım mı? Ben en tatlısı o. Niye uğraşıyoruz ki? Hemen bir oynatma listesi oluşturayım ben. Bunların her birini tek tek listeye atayım. Şimdi neyle başlamıştım? Bunları hemen alayım. Abi helal olsun sana. O çok büyük adamsın ya. Sizin yazdıklarınızdan listeye giriyorum şimdi. Yeni oynatma listesi diyorum. Gizliyi de herkese açık yapıyorum. Ne diyeyim adına abi? Kimseyle paylaşamadığım şarkılar. Kimseyle paylaşılmayan şarkılarım diyorum, tamam mı? Abi oluştur diyorum. Listeyi oluşturdum. Harun Erki Yalan da olsa. Başlıyorum şimdi toplamaya. Spotify'a da yapacağım. Önce bir YouTube'a yapayım. Şimdi hazır en kolayı burada bizim kanalda dursun. Kesme şeker de var, şey de var. Ha dur onları da hemen al. Paylaşmamız da var. Dur, ruh, rehber. İlk onu da alalım tabii. Ne kadar güzel şarkılar ya. Ben şeyi de alırım ama arasına bu arada. Acil servis alırım abi. Aman ya Rabbi ya. Dur hemen sizin bakarken. Bir tane atladık bu arada. Acil servis tabii ki abi. Dur şimdi. Sevmeyen sevmesin beni olur. Bir tek sen anlarsın. Kimse bilmez. Abi böyle bir şarkı yok ya. Dinlediniz mi hiç Kimse Bilmez'i? Ya böyle bir şarkı olamaz abi. Ay tüylerim hep diken diken abi. Acil servis. Nasıl bir şarkı ya? Of! Kimse bilmez. Oh! Sen düşersin Rüyalardan. Sesim çıksa keşke Allah'ım. karanlığa, gözün görmez. Sen de Bakıyorum. dersin, Nakarata bakın çocuklar. duvarda Aynalar dizilmiş yan yana, sırları dökülmüş kapkara. sokakta İnsanlar maskeler takarlar. Ah be. Şu bana gülen yüz kaç para? Kimse bilmez. Nefis. Harun Erki'ye bakacağım. Yalan da olsa. sokak ortasında bir kadın var bağırıyor. Aa bu şarkı ama şey mi abi? Yalan da olsa başkasının şarkısı. Ahmet Kaya'nın değil miydi bu? Cover bu. Kendini arıyor, kendini Cover değil abi. Cover istemiyorum. Uyu varmadık daha. Başım döndü ama sen dönmedin bak. Aa böyle şarkılar mı var ya? 7 yıl önce yayınlanmış Özgün. Vay be. Pentagram sonsuz ama bence hak ettiği yeri bulmuş şarkılardandır. Öyle demeyin. Şehnaz, sen ya of Demir Rice. Alıyorum bunları listeye. İşin çıktı herhalde, yoksa gelirdim. Seni beklerken kalktım çaydan dedim. Gelmeyince 2 şişe şarap içtim. Başım döndü ama sen dönmedin. Mustafa Çalışkan şarkın nerede?
Aldım senin şeyini ama hiçbir şey yok burada kanalında. Sarhoş edip mutlu edip Ben bunların hepsini aldım. Çok iyi diyor bak, beğenem. Başka neler var? Selin Çıngır. Tamino'yu zaten biliyoruz babacım ya. Açıklarda bir kara. Özgün sende var mı böyle parçalar? Ben chat attım hocam. Vallahi mı? Çok böyle gurme Eurovision fanlarının bildiği bir arkadaşlar var. Hayallerim galaksiyi turlayan bir günün keşke. Tamam, bunların hepsini kaydedelim. Kimseyle paylaşamadığım şarkılarım. Başka ne var? Tamam. Attığınız var mı başka? Bak, yayın içinde atabilirsiniz arada. Harun Herkes sus yazmış. Dedim. Ve bende çok şarkı var böyle de. Şimdi ben açsam size dersiniz ki arkadaş hangi şarkı bunlar? Çoğunu bilmezsiniz yani. Of, çok güzel. Salıversen ortada kalacakmış gibi umarsın. Mert Alaybay, beni aldınız ilk. Mert neydi parçan? Aldım vallahi, bir sürü şey aldım. Kaçarsa tekrar alırız, merak etme. Böyle bir özel bir şey yapalım Özgün. Hem listeleri oluşturalım. Bu listede dursun. Tamam mı? Hocam benim şarkılarım var. Odaksız Adam. Odaksız Adam. Tamino Persapon. Dur ama buna bakacağım. Bak, bu parçayı ben bilmiyorum ne kadar patladığını. Persapon. 3.9 milyon abi. Bu parça zaten. Bu alacağını almıştır bu parça. Öztürk. Güneş sensiz doğacak. Bak, rota hazır. Haydi bakalım. Suat abi ateşlendi. Suat abi. Öztürk abi. Oha. Oha. Abi kaç senelik şarkılar. Sözlerimi geri alamam. Zaten Legend'dır. Eren Ekmel. Rica etsem ses analizimi yapar mısınız? Yaparım Eren. Niye yapmayayım? Abi adam yol şarkılarını beğeniyor Özgün. Tabii Suat abinin olayı o. Devamlı yolda dinlenecek parça açıyor adam. Devamlı yol. Ya. Tabii. Aldım bunları şimdi. Ben bir analiz yapmaya başlayacağım. Çok keyif alıyorum abi. Nükleer başlı kız. Kaç kere. Bir ara böyle bir şarkıcı vardı değil mi ya? Hardal Leyla. Amma intro be. Bir dakika oldu. Nükleer başlı kız. Sen gidince anladım. Yalnızlıklar düştü peşime kararsızlığın ortasında. Abi bir de bu şarkılar şey değil miydi Suat abi ya? O dönemin böyle tam duygusunu anlatıyor ya. Hafif yalnız. Dur bakayım, Özgün ne istemiş? Gurme Eurovizyoncuların şarkısı. Gurmeciler. Ben listeyi ekliyorum, sizle paylaşacağım. Yayından sonra canlı yayın altına bu listeyi bırakacağım. Tamam mı? Ajda Pekkan Bir Dünya Ver Bana. 1980. Yuh Özgün. Nereden buldun bunu? Abi çok ağlamışımdır bu şarkıda zamanda diyor Suat abi. Vay 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 vay. Neyse kar. Bak, real birisi gönderiyor. Abi hiç duymadım. Neyse kar. Bakacağım. Oha. Aldım. Tamam. Özel istek isteyenler var. Çok zevkli değil mi ama ya? Tamam peki, bekleyin. Abi arada atın, ben alacağım. Bakacağım hep. Merak etmeyin. Peki. Şimdi başlayalım sırayla. Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti 9 dakika 21 saniye. Çok uzun. Çok uzun yayın, baya böyle 40 dakika falan sadece bununla gideriz. Olmaz. Bunu biraz ileri alayım, olur mu? Big Bang bu performanslar hep sıkıntı. Yayının ortasında lakkadanak kapanırız. Zaten telif yapıştırmışlar. Kadıköy Osman Ağa Camii İmamı Mustafa Özer'in paylaştığı genç müezzin uşak makamı kâmeti. 15 yaşında bu genç arkadaşımız. Fakat ismi acaba nedir? Bilmiyorum. Ben Instagram'da karşılaşmıştım. Bir bakalım hadi. Allah
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Aslında uşak görünümlü fakat daha çok Bayati'ye daha fazla benziyor. Gibi karar alıyor. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Çok temiz. Çok temiz. Geçen hafta aslında çok benzer bir sohbet yapmıştık bu konularla alakalı. Şimdi bütün okuyuşun tamamında aşırı süs var mı? Yok. Tadında mı? Evet, net tadında. Özellikle dini bir yapının içine girdiğiniz zaman çok fazla süs zaten bütün o uhreviyeti götürüyor. Ne kadar tadında bırakırsanız o kadar odak sadeleşiyor ve sonuçta cami içinde yapılan bir ibadetin kâmeti bu. Öyle olduğu için de tavır çok önemli. Bence bu çok lezzetli. Okuyucunun yeteneği ise daha henüz çok genç. Gördüğünüz gibi daha alt seslerin frekansı kesinlikle yerinde değil. Daha blue çağa geçilecek. Ses tam oturacak. 19, 20, 24 yani tam sesin oturmaya başladığı dönemler gelecek ve okuyuşu değişecek. Ama onun yanında bence en önemli şey, ben bütün bu yaşlardaki gençler için en değerli şeyin makam ve tavır bilgisi olduğunu inanırım. Makam, tavır. Sesi çıkarmayla ilgili konular dışında önemli. Orada da en önemli şey çalışacağınız okuyucunuzun okuma stilidir. Eğer çalıştığınız, örnek aldığınız kişiler geniş, ferah, açık, tavrı iyi kişilerse size direkt geçer. Eğer öyle değilse de o neyse öyle geçer. Bu sefer onu değiştirmek için uğraşırsınız vesaire vesaire. Ben bu yaşlarda özellikle bu yaşta olan okuyucuların çok böyle açık olmalarını her zaman niyetliyorum. Yani diyorum ki herkesi dinleyin. Çok açık olun. Çok kişiden kulak alın. Ve okumanızı yaparken dikkatli olun. O nedenle mesela bu kayıt çok güzel. Neden? Bağırma çağırma yok. Dikkat edin, feryat figan bir şey yok. Çok tadında. Gerektiği kadar bir genişlikte ses kullanılmış. Zorlama yok. Yani daha yaşın üzerine bir şeyi zorlaması yok. Bir sınama yok. Tadını bırakmıyor. O kadar kıymetli ki o nedenle. Güzel bir örnek herkese de. Bu yaşta olan kişiler tavra, okumanın üslubuna ve okuyucu dinleyecekleri kişinin tavırlarına dikkat etsinler. Alacakları şey o ve makam bilgisi. Bunu almaları yeterli. Zaten zamanla okuyuş gelişecek. Buraya Ahmet Kucur Tamburi katıldığında ne dedi? Dedim ki sesini nasıl geliştirdim? Ben çok iyi bir dinleyiciyim dedi. Nasıl geliştirdin? Çok iyi bir dinleyiciyim. Bakın bunlar, siz çok iyi dinlerseniz bir süre sonra ifadeleriniz zaten o dinlediğinizden akmaya başlayacak. Bunu böyle düşünün. Yaş gelişiminde hemen böyle koşa koşa, ben mesela sosyal medyada, internette özgün çocuk çalıştırılan, mesela dünyada pek çok vokal koç görüyorum. Türkiye'de de görüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çok kritik bir nokta. Mesela bana bir genç bir çocuğu öğrenci olarak geldiğinde ben ona oturup üslup çalıştırmam çok fazla. Önce onu temiz, sade bir okuyuşa kavuşturmaya çalışırım. Ve bu sade okuyuşun birine benzemesinden çok, ve benzemesi doğaldır. Buna rağmen kendi ruhuna, kendi sesine uygun şeylerle uğraşmasını her zaman isterim. Dünyadaki vokal koçların çoğuna bakıyorum. Bir yarış halinde herkes ya. Abi neyin yarışındasınız? Delirdiniz mi ya? Kimle yarışıyorsunuz? Yani biz şunu unutuyoruz. Bu kapitalist sistemin hepimizde yarattığı, ben ondan daha önde olmalıyım. Ben daha çok gözükmeliyim. Benim çocuğum daha önde olmalı. O onu geçmeli psikolojisi bu işi yok eder. Arkadaşlar bu şekilde düşünen hiç kimse başarılı olamaz. Şimdiden söylüyorum. Hem ailelere söylüyorum. Yarıştırmayın kimseyi. Çocuklara da söylüyorum, yarışmayın kimseyle. Sizin derdiniz sizle. Abi müzik denen şey yarışma amacı değildir.
Müzik yarışmak için değildir. Müzik yapmak içindir. Müzik keyif içindir. Bakın geçenlerde kanala Baby Lazanya'yı konuk ettik değil mi Özgün? Hırvat şarkıcı. Biz ne diyoruz Eurovision? Evet, Abi bravo. Türkiye'de Eurovision'a katıldığı zaman da neydi? Eurovision şey gibi. Demokrasi kılıcı. Ya gittin başarısız mı oldun? Ya Kenan Doğulu'nun geçen röportajını izledim. Arem Arman'da. İnanılmaz. Ya diyor ki kendime gelemedim falan filan. Ha, buydu ama Türkiye'de Eurovision. Baby Lazanya ne diyor Özgün? Ya diyor bana ilk Evet. şeyi Almanya'da ben şarkı söylüyordum. Eurovision dediler. Eurovision ne dedim falan diyor adam. Ne işim var Evet. benim Eurovision'da falan. Ne yapacağım ben orada bilmem ne. Sonra katılıyor. Röportajda soruyoruz yani ne hissettin falan. Aşırı sıkıcıydı diyor. Sürekli İkinci oldu. ya ikinci olan Rimdam'da dedim mi neydi o şarkısı? Ya çok Evet, sıkıcıydı. evet. Her şey çok böyle acayip ruhum daraldı diyor. Sürekli mecburi gittiğimiz yerler. Ha kendime bir tek nerede iyi hissettim diyor sahneye çıktığım an. Abi bizim önemsediğimiz kadar insanlar bu işi önemsemiyorlar. İnsanlar hayatlarına bakıyorlar. Mutlu olmaya bakıyorlar. Müziği de seviyorsa bunu hayatının bir parçası yapıp sanatla yaşıyor adam. Anladınız mı? Yarışmakla ilgili bir derdi yok. Adam ikinci oldum diye bayrak sallamıyor. O nedenle lütfen ve lütfen müzik bir yarışma amacı değildir. Yarışma aracı değildir. Ha yarışmalar var. O ayrı. Yarışmak başka bir şey. Yani bu kendi yeteneğini sınamak gibi bir şey. Öyle düşünün. Ama onun haricinde hiçbir anlamı yok. Genç Kadıköy'ün genç müezzini tebrik ediyorum. Bu anlamda. Sade, sakin, tavırlı, akıllı bir kayıt elimizde var şu anda. Tebrik ederim. Peki. Bu da genel bir sohbet olsun. Herkes için konuşuyorum çünkü. Tek bir kişi. Muhammed Atlıhan lütfen demiş. Shortslarıma bakar mısın? Bakarım. Çiçekler yitirdim, arlar aldı, arlar aldı. Bir güzel sevmiştim, sarılar aldı, sarılar aldı. Şimdi arkada bir vokal var. Sen de üstüne okuyorsun. Doldu ciğerim, yaralar aldı, yaralar aldı. Sarma doktor, Yani böyle türkü tadında arabesk dediğimiz stil. sarma, yaremi sarma, derdime çap. Onu tam anlamıyoruz ama. Biz senin böyle keşke tam okuduğun olsa. Gel Heh. güzelim uzat bana eli benden esirgeme. Gel güzelim uzat bana eli benden esirgeme. Dokunayım saçlarına. Şimdi ton değil. Benden esirgeme. Teli benden esirgeme. Peki. Şimdi ilk fikrimi söyleyeyim. Müzik kulağı, okuma becerisi, her şey tamam. Sıkıntı yok. Bu geliştirilebilir beceriniz var. Her şekilde. Şimdi mesela bu işi yaparken dinlediğiniz, yolda giderken tabii ki çalışıyorsunuz. Hayatınızda müziğin bir parçası bu. Yolda giderken açıyorsunuz, zevkle dinliyorsunuz ve eşlik ediyorsunuz. Sesinizin bu şekilde gelişeceğini düşünüyorsunuz ki geliştirir de. Geliştirmez değil. Ama bunun bir ileri seviyesini mi istersiniz? Abi bulunduğunuz şehirdeki korolara katılın. Ve halk müziği korosuna katılın. Yani bunların çoğunluğu arabeske dönük parçalar. Hep sizi oraya zorluyor. Bir sürü türkü var. Ve bu çok daha zor türküler. Sesinizi tam geliştirebilecek şeyler. Mutlaka korolara katılın. Halk müziği korolarına gidin. İnanılmaz keyif alacaksınız bakın. Kendinizi geliştirme şansı yakalayacaksınız. Tavsiyem bu sadece. Güzel bir yeteneğiniz var. Tebrik ediyorum size. Peki. Team Chance, The Voice'ların hepsinde telif yeriz. Ağlarız hep beraber. Devam ediyorum. Imminence Inflections Live in Mesa. Şu şey değil mi bu efsane? Hem keman çalıyor hem deliriyor. Çığlık atan kemancı. Ya Allah'ım neler uyduruyor insanoğlu ya Özgün. Allah. Abi şarkımı dinler misin Mustafa Çalışkan? Vallahi bak Mustafa. Şarkın buralardaysa dinleyeceğim. Söz. Bu ne abi? Oo, arka taraf yıkılıyor önde. Neyse hadi. Okusun bakalım.
Aa! Hiç bu kadar absürt bir şey dinlemedim hayatımda. Ne oluyor abi? Abi 4 kişi falan var adamın içinde. Şu ses böyle Mabel Matiz tarzı. Na, 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 na. Böyle buruna yakın böyle bir renk burada. Ondan sonra başka bir şeye dönüşmesi. Bir de keman çalması, yani hayatımda hiç bu kadar absürt bir şey bir arada görmedim. Ya burada başka bir ses artık. Oradan da kemana giriyor. Yani Türkiye'de eğer Teoman keman çalıp şarkı söyleseydi böyle bir şeye dönüşebilirdi. O papatya falan. Aa. Vallahi hiç böyle bir şey görmedim. Çok acayip. Yok, bu adamın tekniğinde bir şey yok bence. Gayet rahat bir şekilde istediği gibi sesini kullanıyor. Ama her zaman risk var. Onu asla unutmayın. Her şarkıcı için her zaman risk vardır. Ya ayrıca sadece brutal müzikte de değil bu. Her şarkıcının normal hayatındaki okuyuşunda da risk olabilir. Dikkat etmesi gerekiyor her zaman. Sonunu bekleyin diyor Yıldız. Ana, mikrofonu da aldı. Özgün, bayağı Eurovision havası yok mu bu grupta ya? Ya tabii. Ya şu, Eurovision da böyle alternatif sahnelerden çıktı. çok net, çok net. Yani tam Eurovision kafasında biri çıkacak böyle. Kemanıyla falan brutal yapacak. Acayip ilgi çeker. Bayağı sert ama bu müzik bu arada. Karahisar Kalesi, aldım seni. Evde rahat uyuyacağız. Bu ne oğlum? İnanılmaz bir vokalmiş ya bu arada. İsmi ne abi babanın? Immiens. Neymiş bu grup ya? Bu ne absürt bir şarkı. Ne biçim bir grup böyle. Hiç ben böyle bir şey görmedim. Immiens bakıyoruz. Oo, imaja bakın. İmaj da fena heriflerde valla. Ya tamam, şarkın nerede Mustafa? Allah için ya, baştan itibaren. Mustafa'yı bir öğretsenize şunu ya, Mustafa Çalışkan. Çocuk kaçıncı kere şey atıyor, daha link yok ortada. Bak başkası atmış, bak yukarıda atana bak. Karahisar Kulesi'ni isteyen. Neden öyle yazıp etiketliyorsun? Öyle söyle Özgüncüm. Hayır, şarkı ismini yazsa işte benim kanalda şu isimde desin. Kanalına da Onu girdim. alacağım ama Kanalına da girdim. Kanalda şarkı da yok. yani ismini yazsa sadece o bile yeterli bizim için. Neyse tamam, bulursun artık. Immiens. Turap. Üçüncü kere sesleniyorum, anlamıştır herhalde. Immiens. Bakalım. Yani Swedish metalcore band formed. Metalcore grup vokalist Eddie Berg, ritim gitarist Harald Barrett, solo gitarist Alex Arnoldson, basçı Christian Höjner ve davulcu Mikael Noren'den oluşuyor.
Emrecan Polat diyor ki hocam amatör şekilde besteler yapıyorum. Notasyon eğitimim yok. Geçen hafta yorumlara dikkat alarak parça okumaya çalıştım. Tamam Emrecan. Alıyorum senin desteğini. Bak ne güzel Emrecan atmış. Linki de yapıştırmış yanına. Bitti. Çok temiz. Hemen pıt aldım bak. Bitti. Bir saniye Emrecan. Şu gruba bakacağım. 2012'de hayranlar ve eleştirmen tarafından iyi karşılanan ilk bir... Oo 2012'de ilk EP gelmiş. Çok eski abi grup. Evet 2013... Tamam falan filan. Evet o 2014 2021 23 bayağı uzun süredir müzik yapıyorlar abi. Hiç Black ve Hanstorm'un grubun ayrılışı. Tamam. Son Eddie Berk abi baş vokal keman. 2009'dan günümüze kadar duruyor adam. O da güzel. Bayağı da eski bir grupmuş Özgün. Hiç duymamamız bir garip değil mi ya? Sıfır yani. Nasıl olmuş böyle? Saçma. Ha, chatte tanıyanlar da var hocam. Demek ki Olmaz metal mı? hayranları seviyor. Elbette. Ama çok belli bir yerde kalmış yani. Değil mi? Yani ben keman çalıp brutal yapan birini nasıl duymamışım bugüne kadar? Çok ilginç. Ha, yayın başında dediniz ya hocam bazı Aynen. şarkılar işte Evet geri abi. planda kalıyor diye. Yani şu görüntü çok absürt yani değil mi? Biri bunu hayal etmiş yani. Keman çalıp yapmayı. İlginç. Takip edelim bakalım. Clementine Delaunay'i de takip ediyormuş Özgün. Ona da röportaj yapmıştık. Belki Eddie Burke'le de röportaj yaparız peki. Kendisine selamlar falan. Evet devam ediyorum. NF Trust Life bir rapçi dediler. Bakalım. Canlı performansıymış. Oğlum arkada gene okuyan var ya. Üstüne okumaca. Şuradan anlayın. Ne gene adam. O da onun üstüne okuyor. Bayağı Eminem'e benziyor ya. Mesela arkada okuyor bu adam bekliyor zaten. Geçen bu bak şimdi buradan nereye girdim? Kızacaksın bana biliyorum kestiğim için. Ama abi dinlenecek bir şey yok. Yani bunu bu şekilde dinleyip yorumlamaya kalkarsam yaptığım iş neyi yorumladım ben de bilmeden yapmış olacağım. Saçma olacak. Çağrı Sinci. Abi geçen bir canlı performansını izledim. Olağanüstü. Yok güzel bir tane biri paylaşmıştı abi. Neredeydi o be? Şimdi konser diyeceğim. Bu 40 haramileri söylüyor galiba. Böyle bir konser kaydı ama. Konser kaydı. Nerede bulacağım şimdi onu ya? Şu muydu acaba ya? Dorok İksalcan. Baksana abi şuraya. Çeşe farklı bir tondan bak buna çeşe bas beni tonla ve herkesi meselesi kendine sor. Sen cimcimsin kendine sor. Burası beni arka sokaklara sor. Fena farklı sarhoş olsa artık farkımı gündüme korkar ya da bir saniye kalbini sor. Bana büyük kelimeler yerine dillerde. Bir harf savuran birilerde. Attığım altından son dakikada ilham bağımsız gibi bende. Atkım kırmızı yeşil. Kafsikar çocukluğum nerelerde. Tatlım vaktim yaklaşıldı. Müzik yok ruhunu resmediyor. Sokakları tekrar keşfediyor. İnsanlar sabrımı test ediyor. Takimle kendini de test ediyor.
Şimdi şununla kıyaslayabiliriz Çağrısınca. Biraz önce bir canlı performans gibi bir şey izledik. Arkada bir backtrack var. Burada bütün okuyan kendisi. Ve ses gerçekten sapasağlam bir renk olarak çıkıyor. Arkadaki müzik devamlı bas. Devamlı karar ses tutmaktan yoruluyor belki. Yani genişleyemiyor. Ama canlı performans olarak burası oradan daha güzel aslında. Fakat orada ne var? Şimdi hemen oraya geri dönelim. Orada böyle acayip bir sahne şovu ve büyük genişlik. Çok benzer aslında bakın. Belki fark olarak şöyle bir şey yapılmış. Bütün sound arkadan geliyor. Hiç çalan bir şey yok. Bir tane davul sürekli çalıyor. Bunu daha önce de bir tane kayıtta daha dinlemiştik Özgün. Hatırlamıyorum kimdi ama. Bir sahne şovu olarak paso ışık basmışlar. Ama bunda bir sahne şovu. Yani rap performanslarının çoğunluğunda bir noktada eğer rap müziği sevmiyorsanız ve çok ilginiz yoksa çok içine girmeniz kolay değil. Çünkü şeyi bulamıyorsunuz yani hani izlediğiniz şeyin neresini izleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü bir müzisyen performansı görmüyorsunuz. Okuyucunun ve bildiğiniz parçaların üzerine giden bir şeye dönüşüyor bir süre. Bu onun bence en zor kısmı. Ha, dinleniyor tabii, ona bir şey diyemem. Ya bu müziği dinliyorsanız gidip izlerseniz konseri ayrı. Türkiye'deki birçok konserde de var bu arada bu. Hani diyorlar ya şu an en büyük konser şovu kimde var? Atıyorum işte Level C5'te var. Motive'de var. Değil mi? Hani böyle acayip alevler patlıyor falan filan, tamam. Ama hani bir müzisyen performansı yok hiçbir yerde kolay kolay. Deneyenler var. İşte mesela deneyenler var. Belki çok daha iyi performans oluyorlar. Konserin tamamını da izlemek lazım Çağrısıncı'nın. Ama benim izlediğim şeyde en azından bir bütünlük kurulmuş. Yani sahneye orkestrayla çıkmak bir cesaret. Geliştirme ihtimali çok büyük her birini, hepsinin. Bakalım nereye varacak, göreceğiz. Ebru Gündeş, Günay Restoran ne faydası var? Arabeske boğulalım demişler. Bu arada Süper Chat'ten gelen istekler var. Onları da kapmaya çalışayım. Hocam karaoke'yle full odak söylemeye çalıştım. Teknik eksiklerim olabilir. Berkan Şakir Ünal. Topluyorum linklerinizi. Ay alamadım ya, özür dilerim. Ebru Gündeş ya. Özgün, yıllardır Ebru Gündeş dinlememiştim. Canlı performansını. Benim için de ilginç olacak. Hocam kendi yazdığım şarkıma bakar mısınız? Shorts linki, odaksız adam. Bu nasıldı ya? Bu nasıl alıyorduk bunu? YouTube'e diye mi alıyordum bu shorts'u? Orada bir konuğumuz var galiba Özgün. Bakalım. Evet, İrem konuğumuz. Hoş geldiniz. Selamlar. Ben hemen sizi yayına alayım şöyle. Daha henüz gelmişken ayağınızın tozuyla hoş geldiniz. Bir saniye şöyle sizi bir ekrana tam yerleştireyim de rahat rahat görelim sizi. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz şu an İsviçre'desiniz, değil mi? Yok, şu an Neredesin? Lüksemburg'dayım. Lüksemburg'dasınız. Önce bir baştan çözelim. Özgüncüm burada mısın sen de? Gel her şeyi bir toparlayalım. Ben buradayım. Evet. Şimdi İrem konuğumuz. Sizi biraz tanımak Hoş geldin. istiyorum. Evet Özgün, özellikle hep Eurovision fanları ve bunun ötesinde sizin müzisyen kimliğiniz, konservatuvar eğitiminiz vesaire, farklı bir kariyeriniz var. Hem sizi tanımak çok arzu ettim. Biraz sizi tanımam mümkün mü? Biraz hem de izleyicilerimiz de tanısınlar. Mutlu olurum. Evet, çok teşekkür ederim. Benim adım İrem. Lüksemburg'da doğdum, büyüdüm. 24 yaşındayım. Hı. Çok gençsiniz daha. Yüksek lisansımı fizikte yapıyorum Viyana'da. Evet. Bu da ilginç. Bir saniye. Ve astrofizikçisiniz değil mi aynı zamanda? Evet, Bachelor Master fizikte yaptım ama Master'ımı şimdi sadece fizikte yapıyorum. Harika. Bir saniye. Bu nasıl oldu peki, müzikle fizik? Ya bilmiyorum, hep böyleydi yani. Küçükken hep derdim ki astronot ve şarkıcı olacağım derdim. Harika bir sahne tasarımı var şu an aklımda. Yani kesinlikle böyle müthiş bir o Eurovision sahnesinde bir ay ve onun üzerinde bir şarkı söyleyen astronot, olağanüstü bir görüntü. Evet. Peki bu nasıl başladınız bu yola? Hani nasıl ilerledi her şey? Çok kısaca böyle bir geçmişinizden de biraz bahseder misiniz? Ya hep şarkı söylerdim ben.
konservatuvara başladım işte solfeje. Orada hocam bana çok güzel şarkı söylüyorsun dediğinde bana o bir motivasyon verdi. Harika. Lüksemburg'da mı Evet. başladınız tamamen konservatuvar Evet, eğitiminizi? Lüksemburg'da Lüksemburg'da başladınız. Okul peki nasıl bir konservatuvardı? Hani klasik ağırlıklı mıydı? İçin neye yönelik bir konservatuvardı? Evet, klasik burada solfej deniliyor yaptığım Hı. şey yani müzik teorisi. Müzik teorisi. Evet, klasik gitar da çaldım. E, Böyle yani. Aha. Böyle Ama o başladı. kaç sene sürdü peki konservatuvar? Valla okulun yanında hep gittim. Okul haricinde hep gittim yani boş zamanımda. Bütün zaman Yok. bitti. Sonrasında peki? Okul bitti, her şey bitti. Okul bitti, her şey bitti, konservatuar bitti. Ondan sonra Ve kendi müziğimi yapmaya başladım. harika, harika. Peki hani müzikal kariyerinizde neler yaptınız? Albümler vesaire veya sahneler. Hani gerçekten böyle hem sizi tanımam hem sohbet etmek istiyorum üzerine konuşmak için. Tabii ki. Şimdi 3 senedir kendi müziğimi çıkarıyorum. Hı hı, 2 tane EP çıkardım. hı hı. Ee, Yani EP küçük bir albüm oluyor. Evet, evet, evet. Ondan sonra evet evet böyle. Bu yılda Evet, evet, buyurun. Bu yılda Lüksemburg Song Contest'te Haş Haş şarkısı diye yarışacaksınız ama ben de cümlelerimi toparlayamadım heyecandan. 2024'te de Eurovision finallerinde jüriydiniz Lüksemburg'da. Evet, Ve aynen. bu yaşınıza göre çok büyük bir başarı. Yani Lüksemburg'da da büyük bir star şeyiniz var, kitleniz var. Orada sevilen, bilinen bir şarkıcısınız. Bu Lüksemburg'da doğduğunuz yerdeki kariyeri nasıl başarabildiniz? Türk asıllı bir şarkıcı olarak. En merak ettiğim konulardan biri de bu oldu. Çok iyi bir soru. Bir ülke diye biliyoruz ya biz. Orada yani kariyer planlamak inanılmaz bir şey geldi. Her zaman. Ya şöyle söyleyeceğim. Lüksemburg küçük bir ülke. Hı hı. Yani Lüksemburg'da zaten çok müzik yapan kişi yok. Aa, Evet, o yüzden hani yapınca aslında direkt büyüyor gibi düşünebilirsiniz. ha. Onun için burada hani festivallerde de çıkıyorum, konserlerde çıkıyorum. Hani çünkü evet çok büyük bir konkurans yok. Okey, süper. Peki yaptığınız müzik hani Türkçe veya İngilizce ağırlıklı mı, Fransızca mı? Hangi dilde yapıyorsunuz? Daha çok Almanca yapıyorum şu an aslında. Almanca yapıyorsunuz. Evet. Eurovision için İngilizce yapmayı tercih ettim. Hı hı. İlk EP'imde de şöyle bir proje vardı. 5 şarkı çıkardım işte. 5'i de farklı dildeydi. Çünkü 5 dil konuşuyorum. Şaka gibi. 5 dil Lüksemburg sayesinde mi size geçen bir şey? Aynen. Lüksemburg'da böyle olan bir şey, normal bir şey. 5 dil yani bu diller Fransızca, Almanca, İngilizce, başka neler var? Türkçe zaten var. Lüksemburgça ve Lüksemburgça. Lüksemburgça farklı bir dil mi bu arada? evet, farklı bir dil. Çok absürt ya. Konservatuvarda peki eğitiminizi Lüksemburgça üzerine mi aldınız? Yani o Lüksemburgça mı konuşuyordunuz yoksa hani İlk oluyor biraz. Garip oluyor bazen. nasıl? Fransızca ile başladım. Evet. Sonra Almancaydı. Aman Allah'ım ya. Evet, çünkü Lüksemburgça çok böyle yazılan bir dil. Yani kullanılan bir dil değil. İlk okumayı öğrendiğim dil de zaten Almanca. Almanca. Peki hayaliniz nedir? Ne hedefliyorsunuz? Ya benim hayalim sadece müzik yapmak Aha. ve bundan yaşayabilmek. Aha. Peki şu an Lüksemburg'da hani profesyonel kariyerinizde konserler sadece Lüksemburg ve Lüksemburg dışında da böyle bir konserler, turneler veya yaptığınız şeyler var mı? Avrupa'ya açılmaya mı çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, hedefim zaten Viyana'da olduğum için daha çok Viyana'da da konserlerimin olması, Viyana'da müzik yapmam. Yani şu an Hani- Viyana'dasınız tamamen artık o zaman. Evet, aynen. Orada okuduğum için şu an oradayım. Ama müziğe mi? Fizikle alakalı devam ediyorsunuz. O çok acayip ya zaten. O başka bir alan. Yani şu an müzik değil, fizikle uğraşıyorsunuz tamamen. Evet,
Yani ikisiyle de aynı anda Ya uğraşıyorum. ikisinin bir araya geldiği bir şey var mı peki? Ben mesela merak ettim yani. Hani müzikle fiziği bir araya getirdiğiniz neler var? Ya aslında çok yok ama bence bana iyi gelen şey de o zaten. Fiziğin komple başka bir dünya olması. Yani iki dünyada o kadar farklı ki birbirinden. Hani birisinden çıkıp komple kafamı dağıtmam için öbür dünyaya girmem bana Allah iyi gelen Allah. bir şey. Valla bir şey değil mi? Biz şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bundan yıllar önce Celal Şengör ismini bilirsiniz belki. Jeolog, Türkiye'nin en önemli jeologlarından biridir. Kendisiyle röportaj yapmak istemiştim ve en büyük hayallerimden biri aslında yeryüzünün ve evrenin seslerini konuşmaktı. Yani bütün doğanın sesleri ve evrendeki sesleri varsa. Bununla ilgili hiç böyle bir şeyiniz var mı? Araştırmanız, böyle fikirleriniz oluştu mu? Çünkü bir şekilde yakınsınızdır diye düşünüyorum. Evet, ya aslında bachelor tezimde de profesörüm ikisini birleştirmemi istedi. Yani müzikle uzay bilimini birleştirmemi Evet, istedi. ne çıktı peki? Ben de şey yaptım. Türkçesini nasıl anlatacağım? Siz Fransızca konuşun, biz anlarız diyormuşum. Bir şekilde anlatın, yakalarız biz, merak etmeyin. Data İngilizcesi. Data. Data'nın Ha, data. Türkçesini Data bilgi. Ama benim yaptığım şey yani uzaya bir ses vermek oldu. Yani Aa, hmm, nasıl bir şey? Uzaya ses mi gönderdiniz yani? yok uzaya ses göndermedim ama uzaydan aldığımız Evet, bilgileri, bilgileri. Data bilgi demek aslında. evet, bilgileri şeye çevirdim, tona çevirdim. Wow. Evet, biraz İnanılmaz. Şimdi bir böyle saniye. anlatamadım O çok iyi mesela ama. o uzaydan aldığınız datalar ses dataları mıydı yoksa başka bir şey miydi? Neyin datasını aldınız? Neyin bilgisini aldınız? Mesela gezegenlerin büyüklüğünü aldım ben. Hmm. Bu data dediğimiz zaten sadece bir sayı aslında. Hani o Evet. sayıyı istediğimiz şeye çevirebiliriz. Çok iyi anlatamıyorum şu Ama an. mesela Sinyallerden veriler alındı. O Ab- verileri de siz analiz ettiniz. ama Evet, şimdi evet. ben şimdi şunu merak ettim. Analiz ettim. Ha, okey. Mesela Merkür ve Mars'ın seslerini neye analiz ettiniz? Neye çevirdiniz? Hangi notaya tekamül etti? Frekansa mı tekamül etti? Neye karşılık geldi? Evet, frekansları şey yaptım galiba. Ee, Güneşten uzaklığına göre frekansı öyle Tasarladım. Çok acayip ya. Çok acayip valla. Peki bir şey soracağım. Çok alakasız belki ama şimdi madem fizikle de ilgileniyorsunuz, aslında çok doğru bir kişisiniz bu soruyu sormam için. Mesela dünyada en çok tartışılan şeylerden biri, hani 442 frekans, 432 frekans kaosu vardır ya işte. Bu frekans işte şeytan frekansıdır. İnsanın doğasını bozmak için vardır. İşte 432 frekans doğaldır. Doğa seslerini içerir, sizi rahatlatır. Öyle o kaosla ilgili bir şeyiniz var mı, fikriniz? yok, o öyle şeyler hiç fikrim yok Aman açıkçası. Allah. Hiçbir şekilde düşünmüyor musunuz o konuda, öyle bir kaotik konularda? Komple teorisi yok. Özgün, ne yapacağız? Hiçbir şey konuşamıyorum. Hayır şey, İrem Hanım'da benim en çok dikkatimi çeken şu oldu hocam. Yani bir astrofizikçinin tüm dünyaya sesini duyurabilecek bir platforma çıkması. Eurovision şarkı yarışması. Evet, Ve doğru. eğer 24'ünde kazanırsanız, ki çok büyük ihtimalle kazanacaksınız. İnşallah. Favorilerden birisiniz. Harika. Aşkı tüm dünya çapında duyuracaksınız. Ve artık da yani uzaya da sessiz duyurma şansınız var. Belki ISS'te falan şarkınız dinlenecek. Evet, Ya çok bu güzel. bir çok heyecanlı bir bu mesleğinizle birlikte yani astrofizik lisansınız var. Aynı zamanda da caz, vokal ve müzik üzerine, solfej üzerine eğitim almışsınız. Ya bu Çok bir hayal absürt ya. aslında. Eurovision şarkı yarışması yarışma hayali. Çok önceden gelen bir hayal miydi sizde? Yani bu 24 Ocak'tan gelen süreye işte. Onu biraz bahseder misiniz? Yani mesela Eurovision'a bakış açınızı çok merak ediyorum. Daha önce dinlediniz, kimleri desteklediniz? Ailecek hep seyrederdik.
Türkiye katılırken zaten hep seyrederdik. Evet. Benim en büyük idolüm küçükken Hadise'ydi. Oo, harika. Benim hayalim öyle başladı zaten. Süper. Harika. Bir şey soracağım. Şimdi Hadise mesela artık Türkiye'de biliyorsunuz. Yani orada belki şeyde ünlü olduktan sonra buraya geldi. Burada kariyerine devam etti. Hiç böyle bir hayalin var mı? Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de de bir kariyer yapmak gibi. Olabilir. Yani evet. Evet, Neden olmasın? neden olmasın? Bence sanki böyle kariyer olarak Elon Musk'la beraber ayda şarkı söyleyen kadın şeklinde bir hayal çok daha güzel geldi bana. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Çok başarılar diliyoruz size. Özgüncüm buyur sen de. Ya ben bir küçük istekte bulunabilir miyim? Bu arada- cümlelerimi isteyeceğim de. Ya bir saniye ben... Lüksemburg'da... Pardon. Aynı şeyi mi isteyeceğiz seninle yoksa şu anda? Lüksemburg'da bir böyle bir tını... Halk türküsü, şey olur, şarkı gibi olur. var Ya da mı? bir çocuk şarkısı bile olabilir ninni. Bayağı var Türk şarkı. Benim bile Türk Lüksemburgça şarkı benim Türkçe. Ay söylemedim. Senin de var Lüksemburgça şarkın öyle mi? Evet, aynen. Var yani. Ya canlı canlı senden alsak olur mu İrem? Ne güzel olur. Sesini de canlı dinleriz. Bayıla bayıla harika bir şey olur. Tamam, kendi şarkımı söyleyeceğim. Lütfen kendi şarkını söyle. Baby, jeg siger, vi gør mafia an den Arm, los mich nicht los. Ich könnte ewig Schleie bleiben, mit dir weiben, alles passt. Evet. Aa, bu kadar mı? Lütfen kesme. Biraz daha devam et. Tüm şarkıyı mı söyle? Hayır bilmiyorum. Peki hakikaten Lüksemburgça böyle bir halk müziği şarkısı var mı bildiğin? Biz çok merak ediyoruz çünkü böyle Halk müziği yok galiba. ninni olabilir. Kesin vardır ama şu an aklıma Senin gelmiyor. aklına gelmiyor. Yani söylediklerimiz şeyler kesin vardı. Peki bu sene Peki, bu sene Eurovision'a katılacağın şarkıdan söyleme şansın var mı? Evet. Evet, lütfen. Sadece şeyi söyleyeceğim. Lütfen. Hiç fark etmez. Hush, hush, it's a secret, keeping it hush, hush, c'est comme ça. Hush, hush, we repeat it, la la la. Hush, hush, c'est comme ça. Çok teşekkür ederiz İrem. Gerçekten çok böyle... Ha buyur lütfen. 24 Ocak'ta herkes oylayabiliyor. Yani Türkiye'de oylayabiliyor. Aha. Bunu söylemek istedim. Harika, Herkes harika. oylayabilir. Ya sen o kadar sıcak, samimi ve şeysin ki böyle hani nasıl diyeyim doğalsın ki seni sevmemek mümkün değil. Çok sıcaksın gerçekten. Seni kesinlikle destekleyeceğiz. Özgün var mı senin de söylemek istediğin bir şey? Evet yani 24 Ocak'ta Türkiye'de oy kullanacak Lüksemburg şarkı yarışmasında. Çok zor bir süreç. Daha önce biz mesela geçen yıl Emre Hoca CC ile bir röportaj yapmıştı. Orada da aynı heyecan vardı. Şimdi size de aynı heyecan var. Ben sadece son bir şey sormak istiyorum. Lüksemburg Song Contest ve daha sonrasında kazandığınız zaman Eurovision şarkı yarışması için size şu anda pozitif ve negatif beklentileriniz neler? Yani bunu şimdiden sorabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Bence yani negatif beklediğim bir şey yok. Çok tatlı. Yani o heyecana hazırsınız. O zaman büyük başarılar diliyorum. Başarılar İyi ki diliyoruz. sizi tanıdık. İyi ki Süpersiniz. yayına geldiniz. Yürekten destekliyoruz sizi. Harikasınız. Çok teşekkürler. Ailenize de selamlarımızı iletin lütfen. 24 Ocak için büyük başarılar. Başarılar. Son Teşekkür ederim. fanlara söylemek istediğiniz kanal takipçilerine ya da Emre Hoca takipçilerine. Evet, 24 Ocak'ta benim için oy kullanırsanız çok sevinirim. İrem'e destek o zaman. İrem sevgiler, görüşmek üzere. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Bay bay. Peki harika. Ya acayip tatlı ya. Değil mi? Oo fena. Hakikaten çok samimi, çok sıcak İrem. Hakikaten bayıldık ya. Bu arada siz neredesiniz abi? Nereye gittiniz? Ha burada mısın? Özgür sen burada mısın?
Evet evet hocam, sesim geliyordu. Çok çok keyifli. Biraz İrem böyle şey konuşuyor. Sakin sakin konuşuyor biraz ama konuşmaya kendini anlattıkça da çok keyifli hikayeler var. İlginç de projeleri olmuş. Ben ilk defa hem müzik hem fizik uğraşıp Eurovision'a katılan birini görüyorum. Daha 24 yaşında. Orijinal. Hoşumuza gitti. Peki. Ebru Gündeş'le devam edelim o zaman. Evet, haydi bakalım. Özgün, bizde aslında, yani bunu Ebru Gündeş babında söylemiyorum. Müzikle fiziği biz yanlış anlıyoruz. Yani bizde müzikle fizik daha çok manken şarkıcılık kariyeri için kullanılan bir şey. Evet. İlk defa gerçek anlamda müzik ve fizik kullanan birini gördüm, o da iyi ya. Ya bir de uzay fiziği hocam büyük bir matematik gerektirir. Böyle Evet. her benim diyen insanın okuyacağı bölümlerde iyidir. İleri bir Evet. IQ'nuzun yüksek olması lazım, EQ'nuzun yüksek olması lazım. Evet, tabii canım. Valla ben İrem Susu'ya Çok çok acayip. teşekkür ediyorum böyle bir Evet. kariyer planı yaptığı için. Evet. Umut verdi. İnşallah. Güzel. Kazanır. Günay Restoran ne faydası var? Klarnet. Ne zaman başlayacak? Oğlum zaten bitti, video bitti. Hakikaten nefis bir entonasyonu var Ebru Gündeş'in ya. Hiç sallanmıyor sesler, tertemiz. Ya hakikaten kaç senedir de ya Ebru Gündeş, ben liseye gidiyordum abi, Ebru Gündeş vardı ya tabii. Ya bu kadar sene içinde yani okuma becerisini hep katarak, hep daha ustalaşarak, hep okuması daha rahatlayarak ilerleyen, tekniğini hep daha geliştirmiş çok az şarkıcı var. Yani hiç sesinde hışırtı duymuyorsun. Hiç. Yani hiçbir kir yok. Hep her sene daha parlak. Ebru Gündeş'in ilk çıktığı senelerdeki sesi daha kapalı bir sesti. Çok güzel bir ses. Zaten çıktığı gibi patlamıştı Ebru Gündeş. Ama hani sesi daha kapalıydı. Genç sesine rağmen bu kadar parlak değildi. Yaşı ilerledikçe daha parlak kullanmayı öğrendi. İnanılmaz etkileyici gerçekten. Çok da dengeli söylüyor. Sonuçta bir program, Günay Restoran programı. Kendini paralamasına gerek yok. Vokallere bıraktığı yerler var. Söylüyor, dinleniyor. Söylüyor, dinleniyor. Sürekli bir mola halinde. Dengeli. Tam nefes, tam güç. İzleyin. Bakın tam şurada aldığı nefese bakın. Ve kocaman. Dinleniyor. Biz sizlerin de garip bir şey var ama. Onu çok uzun süredir fark ettim. Sensiz derken siz harflerinde böyle bir sensiz diye bir şey çıkıyor. Yani S'leri birazcık ezerek söylüyor. Siz. Bu i'lerinde sensiz böyle bir değişiklik var. Onu çözemiyorum. Albüm kayıtlarında da aynısı var ve o birazcık doğallığı kaybettiriyor. Onu söyleyeyim yani. O çünkü sensiz daha koyu tuttuğu zaman daha iyi olacak. Sensiz daha böyle şöyle bir şeye dönüşüyor. Onu tam anlamıyorum. Neden olduğunu da anlamıyorum ama çoğu albümün son kayıtlarının hepsinde var. Missing. Bu i'lerin kapanmasında hep bir şey missing. Değişik. Neden bilmiyorum yani. Mesela bakın vokaller silecek misin diyorlar. Misin diyor. Sı var. Sığlarda bu S alırken hep ne faydası si. Böyle bir artikülasyon değişimi var. O da zamanla elde geçmiş bir şey ama bence pek güzel değil. Evet, kısa bir kayıt zaten. Gördüğünüz gibi burada bitiyor.
Mesela Ebru Gündeş'in şeylerine bakalım. Göreceksiniz o S'leri. Ebru Gündeş dediğim zaman albüm böyle kayıtlarında nereden bulabiliriz acaba? Kendi kanalı vardı ya. Hah. Şunlara bakalım mı, saygılarımla yapalım. Kısayım biraz. Bu ne kadar kısıkmış mesela burada sesi. Bakın S'lere bakın, sonlarına. Biraz fazla diyesir kullanılarak mı yapılmış bu acaba? Aha. Yasak. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Neden yani bu bilmiyorum ya. Yasak. 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 Sus. S'lerde bir patlama var yani. Bunlarda yok. Ya, muhteşem şarkı söyleyen bir şarkıcı. Gerçekten muhteşem. Diyebilecek hiçbir şey yok. Eski kayıtlarına bakın kısaca. Bakın o dediğim... Hadi. Daha kapalı gördüğünüz gibi. Daha ışıklı. Neye benziyor? Muazzez Bacı'ya benziyor tabii. O zamanlarda bayağı Muazzez Bacı'ymış ya. Allah rahmet eylesin bu arada. Muazzez Bacı'yı çok severdim yani. Türkiye'nin en büyük şarkıcılarından biri. Hakikaten yani söyle Özgüncüm. Biliyorsunuzdur hocam, Abacı'nın vokalistiydi Ebru Gündeş. Tabii yani. O eğitimden geçmiş, tedrisattan. Elbette ama hani olağanüstü bir şarkıcıydı yani. Muazzez Bacı hakikaten çok yönlü, çok yetenekli. O zaman analizini de yapmıştım. Hatta kendisi mesaj da yazmıştı biliyorsunuz. Yani teşekkür etmişti analizi için vesaire. Yani çok kıymetli bir insan, çok severim. Yalanmış. Bu kadar kapalı bir okuyuştan dönüştüğü şu anki okuyuş olağanüstü yani. Olağanüstü fark var Ebru Gündeş'te. Olumlu anlamda çok olağanüstü bir fark var yani hakikaten. Baksanıza yani sesinin açıklığına bakın. Ses gibi ama bu böyle bir şey yoktu yani. Bu nereden geliyor? Yani insan nasıl böyle bir şeye sonradan alışıyor değil mi Özgün? Ben çözemiyorum mesela. Yani chatte şey deniyor hocam. Ne? Okuduysanız. Hı. Yani implantlar, diş estetiğinden falan söz ediyorlar, etkiler. Bilmiyorum. Etkilemez olur mu? Tabii ki etkiler. Yani ağız yapısı değiştiği zaman ses değişir ama bu kadar mı sadece bir harf? Asla benim sen Her S'de var. Dikkat edin. ben vazgeçtim. Bu kadar net ses almak hakikaten Türkiye'de bu kadar etkileyici, bu tarz okuyan net yani bir Linet sayarım, bir Ebru Gündeş. Ki Linet Ebru Gündeş'e göre daha fazla aslında bastırarak ve sert okuyor bu sesleri. Ebru Gündeş tam tadında, mükemmel teknikte yani. Ben vazgeçtim. Mükemmel ya. Hani hakikaten kusursuz bir tekniğe ulaştırmış kendini. Yani buradan Linet'e geçip baktığınız zaman şeyi görürsünüz yani force etme dediğimiz şey Linet'te var. Çok force ediyor. Fazla force ediyor bazı şeyler ama o harika bir şarkıcı. Ben bayılırım zaten Linet'in sesine de. Neydi abi onun? Şimdi bulacağım da parçasını, Allah nereden bulacağım? İhtimaller de yoksan değil mi? Bak şimdi mesela bakın. Force dediğimiz şey bu işte. Onu görelim bir canlı. Şuralarda var bir şeyler. Şurada mı başlıyor? Bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için İnanılmaz bir ses ya. taşıyoruz be hayat. Force bu işte. Force dediğim şey nedir biliyor musunuz? Fazla ittirmek yani. Aşırı abartılı ittirmek. Evet ses güçlü çıkıyor ama aslında sesi de hafif hafif yoruyor. Be hayat.
Distortion'ı hissediyorsunuz sesi değil mi? Böyle bayağı brutale dönmeye başlıyor. Bunu kullanıyor. Bu aslında birazcık da böyle Bülent Ersoy'un Türk müziğine kattığı bir şey. Bu Force. Daha duygulu gibi. Ama gerek yok aslında da. Yaşıyorum. Alt renkler müthiş. Dediğim Force buydu. Onu anlatmaya çalışmak için buraya geçtim. Şimdi döndüğünüzde Ebru Gündeş'e o Force'yi duyamazsınız. Yok. Yok o Force'ler hiç. En tize bile çıksa o Force'yi duymadığınız bir renk. Müthiş. Peki. Evet. Omar Al-Sahari göndermiş. Nedim göndermişti. Bakalım. Kısa bir kayıt. Çok kötü bir kayıt ama ya. Uzaklardan ne oldu bile tam anlaşılmıyor. Daha çok genç bir okuyucu ama ya. Bayağı fazla genç bir çocuk rengi geliyor. İşte bu. Bayağı genç bir okuymuş. Ne yapıyor? Çocuk derken biz bayağı küçük. Bazı çarpmaları falan çok dar ama yani teknik olarak. Kısarak alıyor. Mesela bunlar hafif bakın canlıda nasıl zorlama hissi de veriyor. Zorlanarak çıkan yerlerde bir çarpmayla döndürüyor hep. Daha çok genç ama ya. Biraz zaman vermek lazım. Tenor bir renk. Net bir tenor renk. نام الطريق يا نام الطريق وسهرت أنا نام الطريق يا عيوني أنا نام الطريق وسهرت أنا يا خطوة عذبها البعاد يا دمعة ذوبها السهاد تعب الطريق ما تعبت أنا ما تعبت أنا يا خطوة عذبها البعاد يا دمعة ذوبها السهاد تعب الطريق ما تعبت أنا ما تعبت أنا ما تعب الطريق ما تعبت أنا. Evet. Peki Rast Mugam bilmirem. Rast grubu tarafından. Rast grubu. Özgün hatırlıyor musun Rast grubunu? Azerbaycan'a gittiğimizde de duymuştuk Rast grubu. 12. Ben de Azerbaycan'da Evet. 12 dakika bu arada kayıt ya. Çok uzun ya. Nasıl dinleyeceğiz? Acaba ne diye göndermiştiniz? Şunu bir hatırlar mısınız ya? Rast grubundaki solist kimdi? Bir onu hatırlayalım mı? Çünkü bunu gönderirken aldım ama sonradan unuttum biliyor musunuz? Burada olanlar arkadaşlar yazarlarsa sevinirim. Rast grubu diyelim bakalım ne çıkacak. Grup Rast ama bu tabii mümkün değil bulamam şimdi. Gerçi kendi sayfası da var ama 20. jübile konseriymiş bu. Baksana koskocaman albümler var.
Biraz dinleyelim hadi. Zannetme ki bize hamgam. Hocam merak ettiğim bir şey var. Ses türleri, tenor vesaire ses tonuna göre mi yoksa nota aralarına göre mi? Evet, nota aralığına göre belirleniyor. Yani çıkarabildiği ses aralığına göre belirleniyor daha çok. Ve o sesleri çıkarırken sesin geçiş pozisyonları var. O pozisyonlara göre belirleniyor aslında. Hani kim hangi yerde hangi pozisyona geçiyorsa, fa diyezde atıyorum sesi dönüyorsa işte bariton diyor. Sol diyez la arası dönüyorsa tenor diyor gibi. Yani mesela böyle şekillendiriliyor. Genelde operada şekillendiriliyor bu ama yani bunun tamamen dışında da geçen işte geldiğinde Burcu Göktürk burada dedi ki ben sınırsız çalıştım dedi. Bana hiçbir ton çalıştırmadılar dedi. Mesela bu çok acayip. İlknur Hüseyin Dancing Tonight göndermiş. Çok özür dilerim. Bakacağım. İlknur burada hangi parçayı istersin? Neye bakalım söyle bana. Seugminciler nedir bu ya? Buyur Özgüncüm. İlknur Hüseyin hocam linkini yollamıştım chat'e. Öyle mi? Şimdi şeyi de Yo, atmış. yolladım. Acaba hangisi? Hemen bakıyorum Özgün. Aldım. İlknur Hüseyin, evet hatırladım İlknur'u. Tamam, bir saniye. Hemen bakalım. Devam ediyorum. Oh, darkness falling, Aa. light touches and you and me, holding me tight, gaze is so bright, let's not stop dancing tonight. Wish I could just stop time. Güzel, temiz, tertemiz bir okuyuş ama şuradaki nameler çok güzel ya. Bak. Oh, darkness falling. Çok tatlı değil mi? Çarpma gibi böyle. Çok hoşuma gitti burası. İlknur güzel. Daha önce de seni dinledim ama ben ya. Sen bir kere daha gönderdin bana. Abrakadabra. In the game of life, like a concert violating where you hear the last few words of your life, with a haunting dance, like something entranced. İlknur sen kaç yaşındasın? Daha henüz çok gençsin. Oo! Ne yapacaksın? Bir anda uçsan mesela. Phantom of the dance floor, come to me. Daha henüz gelişme aşamasındasın. 19 yaşım var hocam diyor İlknur. Adavision Champions. Adavision Champions nerenin yarışması Özgün? Biliyor musun? Ben Azerbaycan diye hatırlıyorum da hocam. Adavision Champions. Evet. Daha önce duydum çünkü Eurovision'la Adavision. bağlantılı bir şeydi. Evet. Eurovision fanlarıyla. Adavision Song Contest yazıyor Özgün. Evet. Allah Allah. Axşamda seyredəcəyiz tələbələr. Evet, Azerbaycan'daymış ve çok gençler için bak Özgün. Müəllimlər. Evet. Bir üniversite projesiydi o da. Vay be.
uğraşmak da çok zevkli değil mi? Ada Üniversitesi'nin yarışması diyor İkna Hüseyin Özgün. Çok Evet, bir de güzel. eğitim olmadan bunu yapabilmek olağanüstü. Mesela Ada, İlknur, ay Ada nereden çıktı? Ay İlknur, mesela bu projenin nasıl çalışıyordunuz buna? Çok merak ettim buna. Özgün. Evet. Ya mesela bu dansçıları siz mi buluyorsunuz? Orası mı çalıştırıyor bu? Ne? Ya Ada, İlknur, ay Ada nerede? Kafayı yiyeceğim Özgün. Tabii Üniversiteden. hasta kafalıyım ya, iyice toparlayamıyorum da. Yayına gelir misin İlknur? Ha? Gelmek istersen gelip anlatsana. Ne güzel olur. Merak ettim çünkü bunu. İlknur'u yayına bekliyoruz. Özgün'le iletişim kurar mısın? İlknur gelmek Bana istersen. Instagram'dan yazarsın. hemen Aynen. döneceğim. Özgün Günyara. Eren Ekmel. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Gims'i daha önce yaptık ya, atmayın tekrar. Zaralar sonu daha önce bir kere bakmıştım. Yemiştim telifi. Derdim çoktur hangisine yanayım. Derdim çoktur Senin daha tiz bir sesin var Eren. Bu ses biraz pes sana aslında. hangisine yanayım. Yine tazelendi yürek yarası. Daha çok duygusal bir sesin var ama. Bak onu net söyleyebilirim sana. Sen bakmamışım da sazınla eşlik etmeye çalışıyorsun kendine. Biraz da sazını düz çalıyorsun. Daha yani üst seviye çalmadığın için yani sadece hani açık açık çalıyorsun sürekli. Ama ses rengin güzel. Ben bu derde Hani bir ritim yapıyorsun. Böyle tane tane çalıp söylesen, zaman zaman yükselme düşmeler yaparak çok daha etkileyici olur. Derdenden bulayım. Meğer dost elinden ola çaresi. Bence daha tiz söylüyor parçayı. Pes buton. Efendim Do değil de mesela re. Bağlamayı da re'ye çekebilirsin bu arada. benim efendim. Ras grubunun solistini yazdım, sana yazmıyorsun cevabını. Zaur. Derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım. Pilli bebek yapmıyorum. Meğer dost elinden Yapıyorum, teliften geçemiyorum. ola çaresi. Ve eskiden onlar kırmızı telif atıyorlardı, yani çok sertti. Efendim efendim benim efendim. Benim derdime derman. Bu tonu bir yükseltmen lazım. Bayağı pes gelmiş. Senin sesin daha tiz. Tabii Nükleer Başkız, bunları almıştık yayın başında. Evet. Karahisar Kalesi, Süleyman Öztaş, ilk Abdal'ın sözü, son Abdal'ın sözü türküler konseri. Süleyman Öztaş. Süleyman Öztaş tabii ya. Hatırladınız mı Süleyman Öztaş'ı? Evet Süleyman, hoş geldin. Daha önce de seni izlemiştik. Bakayım neler yapıyorsun. Ya Süleyman'ın böyle daha yüzünü gördüğün zaman inanılmaz bir sıcaklık, rahatlık, ferahlık, keyif. Müthiş. Baksanıza arkadaki vokallere bile Özgün, inanılmaz ya. Herkesin yüzü gülüyor. Nasıl bunu sağlıyorsun Süleyman ya? Bunun bir formülünü söyle bize yani. Olağanüstü bir şey bu ya. Bak sen gelmeden önce... sen zaten coşturmuşsun ortalığı. Çok acayip. Çok acayip, çok. Herkes gülümsüyor abi. Oh! Bu arada harika çalıyor orkestra ha. Harika. Öf! Öf! Müthiş bir kayıt. Senkron yok.
Bu nasıl bir ortam Allah'ım. Çıldıracağım. Süleyman'ın en güzel kurduğu iletişim ya birebir göz teması kurması seyirciyle. Hakikaten çok sıcak bir ifade. Okurken hafif sürtonelerim var Süleyman. Yani bir coşuyorsun bazen. Tonu hafif zorluyorsun ama kontrol etmeye çalışıyorsun, onun farkındasın da. Fakat bu iletişim becerin hakikaten olağanüstü ya. Ama tabii sanat müziği etkisi çok fazla var sende. Dökülür ya bu kolları yanlara açmalar falan, böyle bir kanatlanma. Yani bu biraz sanat müziğinin böyle sahne tavrında var. Yani halk müziğinde bu kadar fazla şey yok hani. Böyle daha biraz daha ortalama bir aslında davranış modu var. Sadece orada biraz sanat müziğini hatırlatıyorsun. Biraz fazla gördüğün gibi o kolları açmaların çok. Ama şunu da diyemezsin ki yani ya Süleyman böyle yapma, şöyle yapma desem şimdi sen diyeceksin ki ben ne yapacağım şimdi? Öyle onu kes bunu kesle de olmaz. Bu tamamen aslında içten gelen bir şey. Biraz belki kendini izleyerek belki biraz şekil verebilirsin. En güzelini kendini izleyerek karar ver. Benim fikrim bu. Ama yani o açılışın falan zaman zaman inanılmaz güzel. Yani seyirciye söyletme duygun acayip etkileyici. O zaman tek tek gelen herkesle ilgileniyor ya. Böyle bir şey yok abi. Senkron patlıyor da. Hakikaten inanılmaz. Bu özelliğinle bambaşka bir şey yapıyorsun. Ve gerçekten herkes arkada. Herkes gülümsüyor abi. İnanılmaz bir duygu. Sahne saygın çok güzel. Hiç. Özgün çok dikkat et bak. Bir izleyin, inanılmaz ya. Bir saniye, o bir saniye şeyden ödün vermiyor. Farkında mısınız? Duruşundan ve seyirci saygısından bir saniye ödün vermiyor. Hiç. Hep şöyle dimdik, hep bir kendini toparlıyor. Devamlı. Bunlar güzel şeyler ya. Ama hani biraz adapla alakalı şeyler ya bunlar. O da çok güzel. Mesela burada hani olayım, hani ben bir koyun olayım. Daha hani yığım alttan böyle almaların birazcık sanat müziği tavrında olması. Tek dezavantajını okurken o. Buralarda öyle bir sıkıntı da yok. Buralar çok güzel. Burada senkron görüntüsünün tutmaması da kötü. Getirek yazım, veradan gel allı gelin. Hafif küçük sallanmalar.
koro girsin ya bir arada. Kıyamet kopacak şimdi bak. Onu kendi verdi seyirciye çünkü. Şimdi gelecek. Oo. Seyirciyi selamla. Seyirciyi selamla. Çok güzel. Ben çok seviyorum ya. Süleyman'ın enerjisi hakikaten çok güzel. Müthiş sıcak yani. Daha çıktığı andan alıyor seyirciyi. Müthiş. Ama tabii okuyuş halk müziği değil tam. İlk gün gibi Emrecan Polat. Ben zaten hep böyle kedere meftun. Özgüncüm buyur. İlknur mu geldi? Konuğumuz geldi galiba. İlknur'cum kameranı aç istersen, sesini aç buralardaysan. Evet İlknur konuğumuz, hoş geldin. Hoş geldin. İlknur ne haber? Ne yapıyorsun? Ben seni görüyorum, sen beni görmüyorsun ve bu böyle gidecek bir süre. İdare et artık. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İlknur nerede yaşıyorsun? Bakü'de misin? Aha. Bakü'desin. Seni biraz tanıyabilir miyiz İlknur? 19 yaşındasın. Müzik eğitimin var mı? Neler yapıyorsun? Neler ediyorsun? Hiç müzik eğitimim yok. Sadece kendim evde çalışıyorum. Bir de babam müzisyen ve şarkıcı. Baban müzisyen. O Evet. zaten en büyük eğitim İlknur. Daha ne olacak? Baban seni götürüyormuş sahnelere. Bir yerlere çıkıyor musunuz beraber yoksa baban bıraktı mı müziği? Ya babam hala müzikle Aktif. ilgileniyor ve şarkılar çıkarıyor hala. Harika. İsmi İlkin. İlkin. İlkin Hasan, evet. İlkin Hanzade, biz tanıyor muyuz ya İlkin Hanzade'yi? İlkin Hasan. Sanki ismini tanıyor gibiyiz Özgün. Şöyle yazıyorum. Aa, Aslında babamın da müzik eğitimi yok. İkimiz de sadece böyle. peki. Ee, Peki güzel. Peki Azerbaycan'da müzik eğitimi alıyor musun, almıyorsun? Onu da yapmıyorsun öyle mi? Hiç almadım müzik eğitimi. Neden almadın İlknur? Bilmiyorum, şu an daha çok üniversiteyle meşgulüm. Ha. Üniversite 3. sınıfım. Hangi bölümdesin? Bilgisayar, computer science diye Computer geçiyor. Science diye geçiyor. Süper. Peki ben bir şey soracağım sana. Şimdi bu nedir bu ya bu? Çılgın sahne şovu. Bizim üniversitede Hı? yapılıyor bu. Ee? Her sefer üniversite sadece içinde oluyor. Hı hı. Bana da teklif ettiler. Ben de istedim yani katılmak ikinci kez. Ama bir şey diyeceğim. Bu üniversite içindeki bu şovda o dansçıları sen mi belirliyorsun? Yoksa orada dansçılar var da sana mı çalışıyorlar? Kaç kişi katılıyor buna? Nasıl bir şey böyle bu? Bizim dans kulübümüz de var. Ha, Ben dans söyledim kulübünde. dedim ki böyle bir şeye yardım edebilir misiniz yani dansçı olarak? Onlar da kabul ettiler ve birlikte koreografi falan hazırladık. Yani bu senin fikrin. Sen sadece Evet. böyle çıktın Abrakadabra. Diğer yarışmacıların var mıydı dansçısı? Vardı evet. Ama Vardı. çoğunluk kenardan getirmişti dansçıları. Profesyonel dansçılardı yani. Tamam. Peki bu ne oldu, bu okuldaki bir yarışma mıydı bu? Evet, yarışmaydı. Ne oldu bunun sonucunda? Sen ne yaptın burada? Ben üçüncü oldum. Kaçıncı oldun? 5. mi oldun? Birinci ne yaptı peki? Bu kadar fark nasıl oluştu yani 5 ile 1 arasında? Yani onu ben de anlamadım. Ha, daha iyi. Hiç girmeyeceğimiz yerler. Peki İlknur, neler hedefliyorsun peki? Bak, bir yandan bilgisayar okuyorsun, bir yandan müzikte bir şey yapıyorsun. Ya yeni şarkı mı çıkarıyorsun? Öyle bir şeyler de yazmıştın. Kaçırdın mı Şarkı acaba? çıkarıyorum. Şu anda Hı. layer'lar falan yapıyorum kendim. Harmoniler falan kuruyorum. Böyle Ariana Grande'nin harmonileri gibi şeyler olsun istiyorum tüm şarkıda. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Kendin bilgisayarda mı yapıyorsun? Perde yapıyorum, evet. Sonra babama vereceğim onları ve o profesyonel bir şekilde düzeltecek ve 10 gün falan sonra şarkının hazır halini paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da çıkaracaksın. Peki. Güzel. Bir yandan diyorsun bilgisayar öğreneyim, bir yandan müzik yapmaya çalışayım. Zaten ben Azerbaycan'da müzik yapmayan insan görmedim ya. Herkes çok yetenekli. Nasıl oluyor bu böyle? Evet, kardeşim de sürekli bana yardım ediyor da piyanoda çalıyor. Harika, harika. Çok güzel İlknur. Katılmayı düşündüğün başka yarışmalar var mı? Mesela Ses Azerbaycan vesaire, düşünüyor musun hiç böyle şeylere katılmayı? Aslında daha büyük hedeflerim var. Eurovision'a isterim katılmak. Bu sene peki? Bu sene katılacak belli oldu mu? Hayır, daha belli değil. Sen gönderdin mi parça? Göndermek istiyorum ama hazır değil. Bir tane daha bestem var. He. Şu an babam onu hazırlayınca göndermek istiyorum aslında.
Bence sen gönderirsen biz seni daha özgün düşünebiliyor musun şu anda? Mesela İlknur Ya. gönderiyor ve katılıyor. Biz daha önceden konuk alarak tarihe geçmiş oluruz yani. Galiba son attığım ligdeki kişi babanız. O da hakikaten iyi bir ses gibi geldi. Doğru kişi ise. Bakıyorum. Dur bakayım. Hakikaten dolu dolu. Çok isterim böyle hocam. Evet, çok tanışalım. orijinal. İlknur vallahi bravo. Ses Azerbaycan'ı pas geçiyorum diyorsun. Direkt Eurovision. Tamam, okey. Olur. Bence Ses Azerbaycan'ı da düşün oradaki şey. Bu arada sadece böyle yabancı şarkılar mı okuyorsun İlknur? Yoksa Azerbaycan mahnıları da okuyor musun? Çoğunlukla yabancı şarkılar okuyorum çocukluktan beri. Harika. Peki canlı yayında böyle canlı bir şey okumak ister misin? Diğer şarkımın nakarat kısmından birazcık okuyabilirim ama Tamam. yine de Hasta mısın? Bakü'de hava soğuktur şimdi bu aralar. evet, soğudu. 2-3 gündür bayağı soğudu. Bir Ama de virüs var. virüs var. Ben de öyle. Ben çok hastayım zaten ama senin sesin fena gelmiyor. İstersen böyle bir nakarat, küçük bir şeyler oku. Sesinin güzelliğini duyalım canlı. Take me high to the sky. Let's fly, baby. Fly. I cry, baby. Cry. Try to leave you behind. Güzel. Genelde sen böyle R&B, soul bu tarz şeyler hayal ediyorsun. Peki. Başarılar diliyorum İlknur. Çok teşekkür ederim geldiğin için yayınımıza. Söylemek istediğin bir şeyler varsa alayım. Ondan sonra Ben de belki bir daha gönderebilirim şarkı hazır olduktan çok sonra. seviniriz. Çok seviniriz. Harikulade. Başarılar diliyorum sana. Çok teşekkürler geldiğin için tekrar. Sevgiler. Bye. Görüşürüz. Peki, teşekkürler İlknur'a da geldi yayınımıza, sağ olsun. Ne güzel, bu çok interaktif bir yayın yaptık İlknur sayesinde. Harikulade. Peki, nerede kalmıştım ben? Ben bir şeyler yapıyordum. Evet, tamam, dur. Hocam, Ne? Zavur Bey ismini söylemişti şeyin. Ha ya, onun ismini bir alır mısın ya? İsmini bir alır mısın? Ben şimdi şeyi dinliyordum. Çok özür dilerim. Emrecan Polat. Ben zaten hep böyle kedere meftun. Daha yolun başında yorgun. Bir ben kaldım yollar ardında. Sararmış bahçelerim soldu. Unutup talihsiz anılarımı, umutsuz duvarları yıkacağım. Yakıp geçmişin bütün izlerini, ilk gün gibi karşına çıkacağım. Unutup talihsiz anılarımı, umutsuz duvarları yıkacağım. Yakıp geçmişin bütün izlerini, ilk gün gibi karşına çıkacağım. Yakıp geçmişin bütün izlerini, ilk gün gibi karşına çıkacağım. Şimdi bu dinlediğim kayıt net. Bir kere net bir okuma yapmışsınız. Bu güzel bir şey. Şimdi girişten sonra bakın. Zaten hep böyle kedere meftun. Mesela bu alt renkler çok güzel tınlamış. Ama ne kadar gitarla uyumlu tartışılır. Yani sanki böyle biraz arabesk tadında bir parça bu. Ram da ra ram. Hani gitarın ram ca 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 cam, gitarın tınısıyla ne kadar örtüşüyorlar bunu tartışırım. Belki biraz böyle arabesk bir sound'un içinde daha iyi tınlayabilir. Fakat bu yukarı kısmında ilginç bir durum var. Bakın. Daha yollar ardında
buradan itibaren do diyez böyle. Si bemol karar. Bu renk kambur çıkarıyorsunuz bu rengi bakın. Hiç dişlere değmiyor. Sesim hasta. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Hiç parlamıyor. Parlasın diye söylemiyorum ama bakın. Parlak olsun diye demiyorum. Bu tamamen burada ya. Bir süre sonra burada okuya bu rengi bu koyulukta. Aslında biraz semicenk etkisi bu. Sesi sadece burada tuta başka bir yerde tutamamaya başlıyorsunuz. Ve aslında çok da sağlıklı değil her zaman bu kamburlukta durmak. Do gibi oluyor görüyorsunuz. Da biraz A'yı gösterseniz acaba. Da. Do. Anladınız mı? Çünkü parladığı zaman kolaylaşır sesin çıkması. Mesela alt renklerde hiç sıkıntı yok. Tertemiz. Geliyor. Mesela burası detone. Unutup da zor çıkıyor yani. Lisiz gibi. Boğazdan çıktı. Unutur da lisiz. Daha parlak yerleri var bunun. Kambura doğru döndü mü daha zor. Anam gibi oluyor. Parlak yerde daha yukarıda açılıyor ses. Bu şekilde ise çıkabildiği notta belli bir yere kadar. Okuduğunuz şey kambur okuyuş. Biraz harfleri belli edin. Bakın düştü. Umutsuz. Yıka. Kambura yatmayın. Yıka. Açın. A deyin. Yıka değil yıka. Hemen oturmaz. Acele etmeyin. Hemen oturmaz ama bunu rahatlatmanız lazım. Yukarı kısım, alt kısım değil. Yukarı tiz bir bölgelerin hepsi çok şey durumda yani gergin durumda tamamı. Fikrim bu. Given Up Cover. Berkant Şakir Ünal. Kafa sesine geçtin. Bu sen şey sormuştun galiba. Bu sesime zarar verir mi diye. Bu sesine zarar vermez. Çok güzel kafa sesine çıkıyorsun. Ama çıkan şey tertemiz mi? Değil. Yani nota olarak tertemiz değil, okuyuş olarak tertemiz değil ama sesine çok zarar verici bir şey değil. O kim ya arkadan okuyan? Kafa renginin kuvvetlendirilmiş sesi. Bağıracak olan var mı? Ne oldu abi? Bunu beklemiyordum abi. İnanılmazdı ya.
Bu be. Abi çok eğlenceli. Orada olup ben de bağırmak isterdim, harika. Ya içinizdeki bütün her şeyi çıkarmışsınız, rahatlamışsınız. Helal olsun size. Burayı bilmiyorum. Allah'ım çok eğlenceli. İnanılmaz. İnanılmaz. Hiçbir şey diyemiyorum. Bu bir zirvedir yani hakikaten. Çok acayipsiniz. Dur bir ya, bakacağım Mustafa'nın parasını ben, yani bir şey diyeyim mi? Ben hepsine bakacağım, söz veriyorum. Kimseyi buradan göndermeyeceğim. Ben gitmiyorum. Buradayım. Nickelback böyle okumak zarar verir mi? Vermez abi. Bu kadar senedir adam okuyor. Hiçbir şey olmuyor. Daha önce de bakmıştık Nickelback'le ilgili. Hiçbir şey olmaz. Ama ben kaldım diğer tarafta. Olsaydı olurdu zaten çocuklar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bununla ilgili olarak en bombayı söyleyeyim size. AC/DC'nin eski vokalisti. Şimdi dedim ki İlter Hoca'nın yanına gittim Özgün. Dedim ki hocam dedim ya adam yani 65 yaşında mı, kaç yaşında? Dedim artık adam bitmiş ses yani. Çıkmadığı için bırakmış artık dedim yani. Kaç yaşına kadar söylemiş dedi. 65 dedim. İyi bari çıkmış o yaşa kadar dedi. Tamam yani. Burada sınırı nerede tutacağını söyleyeyim. Çünkü adamın okuma stili zaten çok zorlamaydı. Şimdi burada bence dünyadaki en büyük örneklerden biri bu işte. Metallica'nın tabii. James Hetfield'ın kariyeri. Bence onunla ilgilenin daha çok. Güzel bir kariyer. Yani adam kaç yaşında şu anda James Hetfield? Değil mi? Yani James Hetfield şu an kaç yaşında? Hadi bakalım. 62 yaşında adam. Değil mi? Aktif. Herhalde haftanın her günü sahne falan alıyorlar be. Deli gibi. Hani bu kadar şeye rağmen hani anca -1 ton, belki -2 ton sahnede durmak, söylemek, aynı şarkıları söyleyebilmek ciddi bir vokal gelişimle alakalı bir şey zaten. Kendisi senelerce bununla çalıştı. Devam bitirmiyorum yayını. Şimdi süper chatleri açıyorum. Kaçırdıklarım varsa hepsine bakacağım. Relax. Bu arada hocam. Buyur Özgün. Arada şey sorusu geldi de Poemia'nın seçim süreciyle alakalı. O belli oldu mu hocam? Onunla kendi hesaplarından takip edeceksiniz. Poemi onları belirleyecek. Ben sadece jürilik yapıyorum. Orayı takip edin. Onlarla ilgili şeyler. Poemia'nın kendisine sorabilirsiniz her şeyi arkadaşlar. Chat'e attığım linke bakarsınız. Doğa falan. Özgün ne atmıştı doğa falan? Şimdi dönüyoruz. Nasıl hocam? Doğa falan demiş ki hocam chat'e attığım linke bakar mısınız? Şimdi ben burada Doğa falanın attığı bir şey bulamıyorum. Nereden bulacağım bilmiyorum. Link de yazamamış. Doğa falan buradaysa lütfen yaz Doğa falan. İlk sen atmışsın. Bak burada kalmışız. Zaur'un bir gönderdiği var. Çok teşekkürler Zaur. Yayıncı grubu Epping bir aradan sonra geri döndü hocam. 15. yılları sektördeki incelerseniz sevinirim. Your K-pop vocalist göndermiş. Genelde bu istekler %80 telifle ilgili oluyor ve ben de elimden gelen her şeyi yapmama rağmen bu kaydı göndermiştin. Evet hatırlıyorum tabii ki. Yani ben bunu sona bırakayım da kesilirse yayın en sonunda kapansın. Geçen hafta buradaysan görmüşsündür başımıza gelenleri. BTS geri dönüyorken 4 vokalin biraz eski canlı performansına baksak ister misiniz? Beyazlı ana vokal. Alalım bakalım. Şuraya şimdi son süper chatleri dolduruyorum. Kendi şarkım Osman Kılıçarslan. Osman bu muydu senin isteğin ya? Ya Osman özel yapacağım şimdi.
Osman'ı bir iş halledelim. Osman bize bu kadar saat... Ay Osman Kılıç Arslan başka. Mustafa Kılıç Arslan. Abi şarkımı dinler misin? Osman, Mustafa aynı mısınız siz? Neyse inşallah çözeceğiz bunu. Doğa falan. Buldum kanalın Doğa falan. Bakacağım şimdi bekle. Ya attığım parça abi. Özgün inanabiliyor musun bak. Parçamı dinler misin? 1 RPM'den atılmış. Yani parça telifli. Evet. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Duruyor. Bak silmiyorum. Direkt silinecek zaten. Evet. Neyse tamam yani duruyor ya anlatıyorum. Ne olduğunu ki hani arkadaşlar kırılmasınlar bana. Doğa falanın parçaları var şimdi. Bunlar müzik videoları. Şimdi bizim en büyük özelliğimiz nedir? Olabildiğince canlı görsellerinizle video izlemek. Yani ben şimdi bir fotoğrafa video izleyeceğim. Yani bunu normalde kabul etmiyorum. Bakın mesela bu da DistroKid'den yayınlanmış. Doğa falan bekliyorum seni de. Bak buradayım. Belki de gülüp geçtim, fırtınada savruldum. Aslında Doğa falan fena değil. Ama tamamını dinlesem telif gelecek Doğa falan. Bir konuşun bizle. Bir şeyler yazın konuşalım. Hocam beni unutmayın Mert Alaybay. Mert Alaybay ne istemiştin sen? Mert Alaybay. Mert Alaybay'ın isteği. Mert Alaybay ne istemişti acaba? Görün lütfen. İlk aldığınız ürünü yaptım. Değil mi? Mert Alaybay Sela. Senin kayıtların da var Mert Alaybay. Seni de dinleyelim. Sen Erhan Mete Hoca istemedin mi? Tamam neyse yazarsınız. Özgün chatten bir kontrol eder misin cevapları? Salatu vesselam. Aleyke عليك يا سيدنا يا رسول الله Evet Mert. Gayet güzel okuyuş bu. Baştan sona şu anda. Allah ya Resulallah. Sonlarda ama yavaş yavaş boğazına doğru düşmeye başladı ses. Bir de o geçkide bir küçük bir şey oldu. الصلاة والسلام عليك Burada ton dışına çıktın ama. عليك يا
Şimdi Mert, güzel bir yeteneğin var. Ses rengin de gerçekten çok güzel. Ama yayının başında bir analiz yapmıştım, hatırla. Bu analizin içinde bazı şeylerden bahsetmiştim. Sadelik ve ses sınırlarını iyi kontrol etme. Eğer çok fazla sınırların ötesine doğru genişlemeyi ve bunu sürekli kullanmayı yapıyorsan, deniyorsan iyi yapmak zorundasın. Tam iyi olmadığı zaman bu sefer okumak bir şeye, yorgunluğa dönüşmeye başlıyor sonunda. Ya sınırlarını ve dengelerini iyi çizmek zorundasın. Yani burada mesela güzel genişlikler alıyorsun. Güzel fikirler aslında her biri. Fakat uygulamada aynı şeyi tam olmadığında, senin istediğin şey olmadığında bu sefer o tat çıkmıyor. Yani hep böyle küçük adımlar atmak diyorum ben buna. Yani hızlı hızlı ilerlemek yerine küçük küçük adımlarla bazı şeyleri yapmak. Hep garanti okuyuşlarla bir ileri, garanti okuyuşlarla biri. Küçük küçük ileri gidersen yaptığın şeyi çok daha ustalıkla yaparsın. Çünkü ses rengin ve genişliğin buna müsait. Ama biraz fazla sanki her şeyi yapmak için çabalıyor gibisin. Bu sefer de bazen buna sesin ve ses kontrolün henüz yeterli olmuyor. Birazcık da kapalı okumaya çok alışkınsın. Çok alışkanlığın var. Özellikle pese indiğin zaman, yukarıda okuyup aşağı indiğin zaman yorgun hale geliyorsun bir süre sonra. Sen karar vereceksin. Yani sen karar vereceksin. Nasıl arzu edersen. Ama ben tavsiye olarak biraz daha derli toplu. Ton olarak derli toplu, genişlik olarak daha derli toplu bir okumanı tavsiye ederim sana. Daha uzun ömürlü olur. Ve daha iyi sonuç alırsın. Peki Mustafa Çalışkan. Safi Aşk. Yine DistroKid'den çıkmış. Şimdi bunlardan tek tek sizden konuşacağım. TikTok linki atamıyorum. Yeşil Dageren. TikTok linkleri atmış arkadaşlar. Linkini atamamışlar. Kesmiş galiba Özgün. Ya com yazınca gidiyor hocam. Chat kabul etmiyor. Şimdi Yeşil Dageren. Ben buldum hepsini. Alacağım. Bir tane daha var TikTok. Hocam camimizin imamı Mustafa Giden Hoca'nın çok güzel bariton sesi var. Şimdi onu da alıyorum. Zaten Erhan Mete Hoca'da kalmıştık. Onları yapacağım. Bugün hepsini tamamlayacağım. Bugün rekor kıracağım. Uzun kayıt. Hocam Mustafa şey diyor, lirik videomuz var hocam diyor. Biliyorum ama aynı DistroKid'den yayınlanmış. Mustafa Çalışkan. Hocam linki bu şekilde atsam olur mu? Odaksız atam Shorts atmış. Kuzgunun Gelişi adlı şarkımı dinler misiniz demiş. Yapay zeka ile yapmış. Bakalım. Alacağım. Kuzgunun Gelişi. Dur bakalım şimdi. Golden Döngü. Bu da DistroKid'den. Bunları hep siz yayınlamışsınız çocuklar. Nasıl yapacağız? Ya nasıl yapabilirim ben? Benim işim de zor artık. Çünkü ya açık telifli bir şey yayınladığım zaman yayın sonrasında tak hemen telifi yapıştıracak. Şimdi Radila Z TikTok'tan gönderdiği kendi hesabını göndermiş Özgün. Başlayalım bakalım. Güzel okuyuş bu arada. Tam havasında. Peki kısa kayıtlar. Devam ediyorum. Bu kaydı anlamadım. Sesler kaydı. Peki.
Evet, karaoke'ler üzerine bulduğun için bazı karaoke'lar sana uymuyor. Nedir? Ha, poem ya. Kalbinden nasıl çıkarsa her şeyi yap. Şimdi buna yorum yapmayacağım. Daha erken bunun için. Meet you downstairs in the bar and you rolled up sleeves in your school t-shirt. You said, what did you do with him today? And served me out like I was temporary. 'Cause you're my fellow, my guy. Özgün mikrofon. Ha, pardon hocam. Bir şey eksik ya. Tam ses söylemiyorsun. Çok küçük küçük söylüyorsun hep parçaları. Şarkı sözleri yazıyorum. Kendi beatlerimin üzerine açmak imkansız. Zerre ötesine geçemediklerinin üzerine. Çok böyle sessiz sessiz. Aman komşular duymasın. Turnalar ötüyor bak duyuyorum. Baksana hepsi böyle. Dediler Böyle tam bir güçlü güçlü okudum, duymuyorum senin hiç. Çünkü karaoke'ler senin tonunda değil. Çok uzaktan kayıt. sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all the things that we had behind. Yani şu kayıt hepsinden çok çok iyi tabii bir anda. And I'm a dying. Çünkü net. Ama bence birazcık hacme ve genişliğe ihtiyacın var. Henüz o kuvveti kullanmıyorsun. Çok gerisindesin o kuvvetin. Yani çok böyle kendini okuyor gibisin hep. Birazcık hacmini, sesinin gücünü vesaireni kullanarak şarkı söyle. Bu kadar korkma. Yeşildağ Eren. Ne dinlesem, ne çalınsa aklıma, hepsinde mevzu sen, dillerinden hiç düşmedin bu şarkılar, seni tanır gibiler, Çok fazla boyun. Fazla. Her şeyin bir dengesi var. Çok fazla boynunu kaldırarak söylüyorsun. Aşırı. ayrılık acısı sorulur mu yanana, aşka düştüm Oradaki o bluesy notalar olmadı. düşelim, kül oldu baktım kara. Tamamen böyle kaldın yalnız, bakar mısın? Bir tek ona dikkat et ya. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap, içimde avaz avaz, yan 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 benimle uzun yola Bu parçaların bazıları sana uyumlu değiller. ısınamam, beni sadece sen sar. Dur uyanma, henüz ayrılmadım şehirden. Bitmez bu gece. Henüz yaşın çok genç Yeşildağ Eren. Birazcık daha sesinin oturması belki çok daha seni olumlu etkileyebilir. Ötesi mi var ya? Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Güz geçirdim onca, yaprım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda
Oğuzhan Koç alışkanlığın var. Onun parçalarını çok daha iyi okuyorsun. Yani işin çok başındasın. Tam böyle aslında güzel temel eğitimleri alacağın, temel şan eğitimleriyle yeni pozisyonlar, okuma şarkı pozisyonları öğreneceğin dönemdesin. Yani kendi kendine gelebileceğin aslında fena bir seviyeye gelmemişsin. Sonuçta gitarını çalıyorsun, şarkını söylüyorsun ama bu noktada artık sanki birileriyle çalışsan sana çok faydalı olur ya Yeşildağ, Eren. Yani kendi yapabileceğini yapmışsın çünkü. Birilerinin sana artık çalışarak yön göstermesi lazım. Burada tıkanmışsın ama burada yani çünkü bazı şeylerde aynı şekilde söylüyorsun hep. Belli şarkıcının dışına çıkartmıyor bu seni. Peki şimdi ben burada alacağımı aldım. Yayın dışı dinler misiniz demiş. Tamam. Tabii ki. Şimdi bu telif mevzusunda bir cevap geldi mi? Herkes yani tabii ama hani Chat'leri de bir şeyler yazdım hocam chat'e. öyle mi? Ben şimdi bir bakayım Aha. bir saniye. Çünkü boş gelen süper chat'leri oldu, açıklamalar oldu, telifli diye. Mustafa Çalışkan aldım. Bakayım. Hocam çoğu insana göre dünyanın en zor şarkısı. Ben okuduğumda şarkının orijinalinden tadı alamıyorum. Adamla vokalimiz ne kadar benzese de. Allah Allah bu nedir? Böyle bir link var. Bu arada Erhan Mete Hoca'ya bakmadım ya. Bir saniye ona bir bakayım. Ha bu parçayı biliyoruz ya. Still At She's Gone. Şak telif. Benim bir telif olursa bunu alın. Bunu çok iyi söyleyen biri var ama bu parçayı She's Gone'ı galiba. Adamların vokali fena söylüyordu. Benim hatırladığım. Eğer benim bir telif olursa bunu alın. Lamiye Kerimova. Rast grubu. Bir saniye şimdi şuradan bir girelim. Ses rengi harika ya. Soyaşı bir şey görmedim ben Süper Chat'te. Gördüm. Altyapıya bak dehşet. Bu kayıt da aslında bir sürü yere yüklenmiş. Spotify, Apple her şeyde var abi. Bunlar telifli ya. Rast grubunun parçası ama çocuklar. Şuradan bir devam edeceğim. Şimdi Upping Love Me More bir kaydı var burada. Bunu BTS sona sakmıştım. Sevmezsen sevme. Ya bu yapay zeka ile yapılmış şarkı. Osman Kılıçarslan değil mi? Gülüşlerimi sevmezsen sevme. Aslında güzeldir ya. Kötü değil parça. Sevmiştim oysa seni, sevseydin sen de beni. Baksana. Verirdim Ne güzel. her şeyimi, sevmezsen sevme. Berkant belli zaten deli eğlenmişsiniz. Ben de eğlendim sayenizde. Sevmezsen sevme beni, dönmezsen dönme geri. Vur gitsin Çok güzel şarkı. yüreğimi, sevmezsen sevme. Sevmezsen sevme beni. Güzel 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 güzel. Beni hiç Bu arkadaki back vokaller çok iyi olmamış ama. görmedin. Hafif entonasyon var, doğa falan bunlarda. Söyledim sözlerimle, yaşattım düşlerimle.
iyi vokal kayıtları olabilirmiş. Altyapılar çok güzel ama. İnanmıştım sana, ne olur geri gel bırakma. Bendeki aşkı gidip de başkalarında arama. Nakarat. Çok da uzun dinleyemiyorum. Safi aşk. Safi bir aşk, ellerin elinde, olmuşum harap. Allah Allah, böyle bir altyapıya bu böyle bir okuyuş. Sevgilim bu gece benle kal. Benle kal. Çok pes olmuş ya. Sevgiler yalan. Yok, vokal kaydı olmamış iyi. Aşklar bir tuzak, kalbimde kanayan Daha iyi olabilirmiş bu kayıt. safi bir aşk. Hafif de böyle distortion var kayıtta. Kal belki anlarsın neler çektiğimi, sensiz geçen zamanın kıymetini. Sen Fena şarkı değil ama. gittikten sonra ağladım, içimde bıraktım o tatlı seni. Ne olacak şimdi? Bitti aşkımız hiç başlamadan, kaldım kalbimde sadece. Bu vokal kaydı daha iyi yapılabilir ama sen biraz sert okuyorsun ya parçayı. Biraz daha böyle parçanın içine yedirerek daha yumuşak bir okuyuşla daha iyi olmaz mıydı? Çok sert girişten itibaren. Hafif böyle entonasyonlar oturmuyor. Çok pes girişler. Yalan yanar. Belli emek harcamışsınız, uğraşmışsınız. O kadar enstrüman vesaire bir şeyler yapılmış bunda. Emek harcanmış bir parça ama daha iyi olabilirmiş. Biraz zayıf kalmış. Ben olurum içimde kal. Şimdi sen mutlusun, ben ise hiç lan bitti aşk. Yani kısaca dinleyebilirim ancak. Kuzgun'un gelişi. Ha, yapay zeka. Eğlenceli. Tam böyle Balkan rock. Ne güzel. Eğlenceli bunlar da. Exo Baekhyun, Atiz Jongkun Fonkun bakalım. Şimdi evet, yayının finaline gelelim Özgün. Bir saniye, Eyüp Hoca ama çok uzun kayıt ya. 9 dakika ya. Bir de Söyle Özgüncüm. Deniz Erdağ vardı hocam, ona baktınız mı? Yo, hayır. Ha, bir daha atayım, o da. Denizler daha Süper Chat'ten mi göndermişti? Yok yani bildiğim kadarıyla Süper Chat'ten bir bakayım. Yok, Süper Chat'tekilerin hepsini aldım neredeyse ben çünkü. Ha, Deniz Erdağ. Tory Lanez analizi göndermiş o da. Bakayım onlara şimdi var mı? Evet, Süper Chat'te var hocam. Tory Lanez. Aldım. Oy. Tory Lanez Dancing Tour. Ama bakın bunlar başımıza bela işler. Gönlünüz olsun, kırmıyorum, bakıyorum. Tatlı bir ototune var. Sesi düzelten bir yardımcı. Ama müzik güzel. Yani ne kadar güzel bir şey değil mi yani? Çıkmayacak sesi destekle çıkarmak kadar hayatta zevkli bir şey var mı Özgür şimdi? Mesela ben hastayım. Tabii. Vereceğim ototünü babaya. Evet ya, odaksız adam defalarca denedim, açılmıyor. Baby. Oo, her şeyi düzeltiyor abi, ne güzel. Asla kötü şarkı söyleyemezsiniz reis. İnanılmaz bir şey ya. Ne diyeyim abi, bir şey demiyorum ki. Harika bir şey.
Yani şimdi buradan mesela ya güzel kötü değil yani çıkan sound hoş. Yani motive avav istemişler. Avav diyorum. Av değil mi? Onun bir konser versiyonundan istemişlerdi bir ara. Ondan da aynı baksana. Aynı şey yani bu. Autotune sesi sürekli düzelttiği için ton dışına olmanız imkansız. Yani sesi düzeltmeye çalışmaktan autotune neredeyse bozulacak yani. Ne diyeyim abi ben ya. Özgün. Yani bu sonuçta işte kullanılan bir şey. Şimdi biz yapay zekaya karşıyız diyorlar da ya yapay zekaya karşı olacak bir şey yok ki. Yapay zeka olmasa böyle bir şeyin performansını yapamazlar. Hiçbiri yani dünyada. Yani zaten temelinden saçma anladınız mı? Yani bu autotune da aynı şey zaten yani. O da yapay zeka desteği yani. Her şeyi düzeltme desteği, tona tutma desteği de aynı şeydi. Koskoca bir performansı izliyorsanız ben karşıyım diyemezsiniz abi. Yani saçma. Ha, bunun tamamına karşıyım diyenlere saygım var. Bir şey demem. Yani bir ilginç bir atmosfer var zaten dikkat edin. Çok yorucu bir performans bu arada Motive'nin yaptığı. Ya ben mesela şeyi düşünüyorum. Şimdi Motive'nin ilk çıktığı parçası neydi abi? Gökyüzünden Yıldızlara mı neydi? Öyle bir parçayla tanımıştım ben onu falan. Yani çok tarzlar o kadar dünyada değişti ki rapçilerin etkilendikleri şeyler de değişti abi. Beğendikleri şeyler değişti. Algılar değişti. Ya bu şu demek. Yani yarın öbür gün başka bir şey olduğunda o tarafa da geçecekler. Böyle şeyler izleyeceğiz. Ne kadar kalıcı onu bilemem. Onu zaman gösterecek. Kalıcı olup olması önemli mi onu da bilmiyorum. Özgün artık neyin önemli olduğunu pek tartışacak şeyde değilim şu an Yani- zaten bu kafayla. Motive'nin özeline bakarsak hocam, belki yorumlayabilirsek. PVG vardı, para ve gözyaşı. Müthiş bir şey. Hatırlarsınız Hı hı. yüzünü makyajlarla, pango falan. O inanılmaz bir şeydi. O albüm inanılmazdı da şu an daha farklı bir müzik tabii. Savana ile birlikte farklı bir İşte yere başladı. aslında biraz önce atılan vardı ya Taylor bir adımı attılar ya. O işte yani o müzik. Yani bunun dünyadaki öncüleri Drake'ler. Bunlar çevirdiler bunu. Bütün Türkiye'dekiler, dünyadakiler de bunları dinliyorlar. Onu dinleyerek de başka bir şey de yani genel algı o şekilde olunca yapacak bir şey yok. Müziği o tarafa sürüklüyor. Bir de şey döndü hocam, mesela Motive'nin bu konserinde şey de vardı. 10 miligramı tüm Volkswagen Arena söyledi. Motive hiç söylemedi bile. Bu artık seyirciler de söylemek istiyor Evet. gibi bir hava oldu. Evet. Şimdi Ya 3 sen tane söyleme ben söyleyeceğim şarkıyı havası. O da bir garip bir yere gitti. Eskiden sanatçı izlemeye gidilirdi. Şimdi insanlar kendi söylemek için gidiyor konsere. 3 tane Kore var elimde. Ado istiyorlar benden ama Ado'yu kesinlikle yapamıyorum yani. Çok beğensem de yapamıyorum. Olağanüstü bir şarkıcı bu arada Ado. Yani gerçekten çok acayip bir seviye. Bir kere yaptım zaten silmek zorunda kaldım. Şimdi Upping, Love Me More. Bir yerde yayın kesilirse anlayın ki bir daha geri dönmeyeceğim. Çünkü bunların bu şeyde K-popçularda var bu. Oy bu ne? Detone kardeşler. Haydi hoş geldiniz. Şimdi bana ne diyecekler Özgün? Şu an yapacağım şeyden sonra şunu yazacaklar. Gidip en berbat kaydı attınız adama. Abi çok tatlı bir detoneyle girdi güzel kızımız. Biz buna ses arama diyoruz. Arıyoruz. Nerede acaba ses? Bakalım bulabileceğiz mi? Hey.
Abi bu nedir ya? Dur bakalım. Ama harbiden canlı söylüyorlar kızcağızlar. Ha uyandı, yeni girdi bak. Oğlum çok eğlenceli ya. Aa dur pardon ben girdim diye. Özgün bakar mısın? Ha. Kızın gülüşüne bak. Bu kız nereye bakıyor? Yukarıda maç var. Acayip de tone bu kız. Hiçbir şey duymuyor. Sağır şarkı söylüyor. Bu ne abi? Oy. O bu ne lan? Bir tane ses yok. Bir de nasıl bunu dinleyerek böyle mutlu olabilirler? O kadar bariz ki. Aa, en düzgün söyleyen bu çıktı. Evet, aralarında bir tane şarkıcı var, o da ortada duruyor işte. Kız tek başına almış grubu. Ya şey ya, bu grubun Hakan şeyi neyi, Arda Güler'i yani bu kız. Danslar da güzel. Ama bariz çok farklı değil mi yani? Diğerleri çöp. Bilerek mi attılar ya? Kraliçe taşıyor yazıyorlar Özgen. Herkes de biliyor ya. Kim o kızın adı abi? Ortadaki kızın adı ne? Onu bir bulsanıza bana. Aslan. Aslan nedir onun ortadaki adı? Of inanılmaz abi. Bariz böyle milli takımın edası gibi ya. Öf. Yani şahane bir şarkıcı bu ortadaki. Bu kim abi? Apink'i anladım da bu ortadaki kız kim? Yeunji. Tabii abi. Herhalde yani öyle bir seviye ki bunlarla hiç alakası yok. Bu kızı ayırsınlar bunlardan. Ama bunlarda eskiden Red Velvet falan vardı Özgün ya. Taş gibi gruplar vardı. Bunlar ne zaman bu hale düştüler bunlar? Onlar da kalitedendi işte ya. Yunji işi bitirmiş yalnız. Müthiş söylüyor, müthiş. Özgün. Yunji'ciyiz. Hiç konuşmuyoruz. Of! Aman Allah'ım. Ben çok yıllar önce Yunji yapmıştım zaten. Hatırlıyorum. Altın Sesler 14 keşke yapacak enerjim olsa. Hem çok hastayım hem yayın süremin çok üstündeyim şu anda. Sizden rica edeyim haftaya falan deneyeyim, olur mu? Yapamadım da yani. Bu Erhan Mete Hoca'yı aldım. 9 dakika yapamadım da onu yani. Evet güzel. Bir tek beğendiğim insan var. O da Yunji. Onu da eskiden beri beğeniyorum. Demek abi yıllar içinde gelen hiç kimseyi böyle sevemedim abi.
Peki The Truth Untold Live in Japan BTS'in bir konseri. Tabi burada telif olduğu için direkt kapıyorum. EXO, Baekhyun, 80s, Jungkook Sing Until I Found You. Buna bakalım. Burada neler var? Oh, telif fırtınası var. Bakalım. Telif yok diyenlere inat. 한 번도 안 맞죠. Tamam. Odaksız adam ben anlamadım ki ya. Şey yapsa Özgün odaksız adamın linkini toparlamam mümkün mü benim için? Ay bu şarkılar da yani hiç bitmiyor arkadaş ya. Ya EXO iyi bir grup fakat felaket İngilizcelerle. İki vokalist birbirini bilmeden söylüyorlar. Bu arada R nota sağdakini çıktı. Felaket. Evet, tam ses ha. Çok iyi bir tenor. Bu da çıkıyor. İkisi de R çıkıyor. Bunlar nasıl son şarkıcıları ya? Bunun açıklığı çok daha güzel. İyi bemol. Yaşıyorum. 인했던 것 같아요. 설렜습니다. Birbirlerini tanımıyorlar böylece anladım. 백현 선배님이 Anladım. 그래서 제가 또 Yani kim olduğunu bilmiyorlar. Bir yandan muhabbet ediyorlar. Eğlenceye bak. 조지야. Jungkook ile Özgün Baekhyun beraber birbirlerini tanımadan şarkı söylüyor. Aslında çok eğlenceli bir format ha. Kesinlikle. Yani müthiş eğlenceli bir şey yani. Adamlar gene bulmuş formatı ya. Çok eğlenceli. Ya. Söylüyor da söylüyor, söylüyor da söylüyor. 듣습니다. 완전 대선배. Baksana sesi de bozuyorlar. 그룹도 하고 Bu arada ya bu sağdaki adam neydi ya? Bu ne biçim bir genişlik. Şu enteresan. Rahat rahat R'ye çıkmalar falan. Saçma sapan tenorlar. Çok çok iyi gerçekten. Ama zaten bu gruplar işte eski gruplar. Ah eskilerden kim kaldı? Net. Hocam Buyur Özgür. soldaki EXO, sağdaki 80s. 80s evet. Yani Karşılıklı rakip. rakip ama baya iyi. Hakikaten baya iyi. Final yapalım artık değil mi? Var mı eksiğimiz? Baya bugün herkesi mutlu etmeye çalıştım elimden geldiğince. Ben de Odaksız adam kaldı hocam. ne bekliyor? Gel artık sensizim. Zaman geçti, günler tükendi. Sensizlik beni benden etti. Hayatım bir umutla geçti. Sen gelmedin. Sen beni hiç görmedin. Hafif burada kaymış sesler. Ben de like attım baksana. Yeter artık, gel artık, gel artık, gel.
Çok aynı gitmemiş mi ya müzik? Hep aynı müzik bak tekrar ediyor sürekli. Akor yapısı ve müzik. Sözler de öyle. Hep gelmedin üzerine. Bu böyle bir süre sonra bir monotonluğa sevk ediyor insanı sanki. Gel artık gel, sensizim. Mesela burada ses arıyor gibisin. Hiç bunları böyle profesyonel bir şekilde kaydetmeyi denemedin mi? Bence denemen lazım artık bunları. Yani güzel bir kayıt alıp böyle sadece akustik gitarla kaydetmek değil de böyle bir minik bir düzenleme, yapay zeka ile bile düzenleyebilirsin parçalarını. Bir Suno AI kullanabilirsin. Mesela çok güzel olabilir. Dene. Yani güzel olup olmadığını dinleyerek çözersin çünkü bazı şeyler. Bana çok monoton geliyor bazı şeyler çünkü. Tekrara düşmüş. Sanki. Peki. Finito. Yayının sonunu yapalım. 2 tane kaydı yapamadım sadece. Onlar da bir tanesi Mustafa Giden Hoca, bir tanesi de Eren Mete Hoca'ydı. İkisini de yapamadım yayının sonunda. Onlar için kusura bakmayın, onları aldım. Bir tanesi 9 dakikaydı. Diğerinde de artık 3 saate geldim. Tamam. Arigato gozaimasu. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Özgüncüm, Gizemcim, siz de burada. Ya bu arada hocam, Buyur Özgüncüm. gelip yayınları vefat haberleriyle göğe selam vererek yollarım ya. Ne oldu ya? Ya bu sefer de buradan çok böyle üzüntülü bir haberi paylaşayım. MTV, Türkiye yani dünyanın ve aynı zamanda da Aman ben de bir şey oldu Türkiye'de sandım bu Özgür. video klip kültürünü getiren kanal Evet. bu hafta yayın hayatını sonlandırdı. Buradan gökyüzüne selam olsun. Gani gani rahmet diliyorum. Özgün ya. Evet, Allah'ım 45 ya. hayatımızda Gökyüzüne. sonuna kadar. Evet, teşekkür ediyoruz gökyüzüne. Selamlarımızı biz de söylüyoruz. Yani neyse. Artık yoruldum, tamam. Final yapıyorum. Gizemcim teşekkürler. Özgüncüm teşekkürler. İzleyen herkese teşekkürler. Gelecek hafta inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Haklıydı